Herkese iyi akşamlar, yeniden merhabalar. Evet, heyecanla beklediğiniz astroloji yayınımız başlıyor. Herkes şek şek kemerlerini bağlasın. Bomba öngörüleriyle Uranyen astrolog Ahu Allıoğulları bizlerle beraber. İyi akşamlar Ahu hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol canım. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim yine her zamanki gibi benim yayınıma özel çok şık bir şekilde hazırlanmışsınız ve fakat yayından önce Evet. ufak bir nazara geldik. Çözdük onu galiba. Yayında idare edecek mi bize? İdare eder. Gözlüğü kırdık. Evet. Gözlüğümü kırdık. İnşallah idare edecek şöyle. Evet. Fazla unutmuyorum çünkü her an düşebilir. Eyvah eyvah. Ben şimdi yayından önce beklentiyi sosyal medya hesaplarında yükselttim. Bomba öngörüler, şok öngörüler derken gözlük çat diye kırıldı. O bile Fazla, dayanmadı. fazla dayanamadı o kadar büyük enerjiye. Sen Ee, nasılsın? Orada sendeki güzellik de muhteşem. Teşekkür ederim. Sizin için özel hazırlandım. Tabii güneş tutulması olunca renkli kıyafetlerden biraz kaçıp depresyon renklerine girip böyle bir tutulmanın şeyinde gidiyorum. Ama umarım anlattıklarınızda biraz belki içim açılır diyeceğim ama hiç öyle ummuyorum gibi geliyor. Çünkü başlığa ne yazayım dediğimde Ahu Hoca bana dedi ki doğal afetlerin tarihlerini yaz. Direkt böyle yaz deyince ne yapayım ben de böyle bir şey yapayım dedim. Kış rengine uygun. Ama olsun bak yüzüme bir nur gelmiş mi dönünce? Parlamış mıyım? Parlamışsın, parlamışsın. Şimdi şöyle bir şey var. Ben kendi adıma mesela çok gerginim. Herkesin de inanılmaz ya gergin ya pasif agresif ya işte sağında solunda tutulmalar. Mesela benim omuzlarım çok ağrıyor. Topuzlarım çok ağrıyor. Çoğu insanın eklem bölgelerinin çok ağrıdığını, bazı insanların baş bölgesinin ağrıdığını, hatta migren olabilir, bu tansiyon olabilir, bu ondan sonra sinirsel gerginlikten kaynaklı olabilir bu. Birçok kişinin birçok konuyla ilgili vücudunda bir takım arızalar, ağrılar, sızılar, kazalar, sakarlıklar, dalgınlıklar, işte atıyorum ocağı yakarsın unutursun, sigaranı yakarsın unutursun gibi böyle kazalar çok fazla olacağını düşünüyorum. Ya da böyle saçma sapan atıyorum işte peteğin üstüne anahtarı koydum, petekten aşağı anahtarlık düştü, parmağını oradan alayım derken parmağını petekte sıkıştırmak gibi tuhaf böyle kazalara da çok açık olunan bir süreç içerisindeyiz. Ve insanlar bu dönemde çeşitli kararlar vermek zorunda olduğu, önemli kararlar, önemli kavşaklar içerisinde olduğu da bir süreç. Bak şimdi çok ilginç. Hani her şey zıttıyla vardır bu hayatta. Bir tarafta insanların kafası karışık, dalgın, kazalara, onlara bunlara alışıkken yani üst üste bunlar gelirken bir taraftan da kişilerin belli ölçüde karar vermesi gereken bazı süreçlerin olduğu da bilen. Bu da insanları iki kat gelecek. Yani ben şu an karar verebilecek bir pozisyonda değilim. Doğru mu yanlış mı karar vereceğim bilemiyorum. Bir de üstüne üstelik sağım solum da ağrıyor. Kimseyle de uğraşmak istemiyorum. Kendi kabuğumda kalmak istiyorum. İşte ben insanlardan ne kadar uzaklaşabilirim? Uzak kalmak istiyorum. Kendi içime çekilmek istiyorum. Kendi içimdeki olayları çözmek istiyorum diyen bir sürü böyle tantan olduğunu düşünüyorum. Eminim ki şu an beni dinleyen herkes de bunu yaşıyordur. Birçoğumuzun yalnızlık çok güzelmiş, yalnızlık çok iyiymiş, aslında büyük bir konformuş diyeceği bir sürece girerken yine uçlara gideceğiz. Bir kısmımızda ya ben yeterince yalnız kaldım, yalnızlığı tattım ve artık bir ciddi anlamda hayatımda birisi olsun istiyorum diyen bir sürece gireceğiz. Şimdi bak gördüğün gibi her şey zıttıyla. Hiç orta ayar olmayacak insan. Yok. Her şey zıttıyla olacak.
fazla hamile haberi duyarız bu dönemlerde biz. Hmm. Çok fazla hamile olacağını düşünüyorum. Fakat burada hamilelik esnasında işte bir yandan çok sevinilecek, ay yaşasın işte çocuk geliyor falan. Bir yandan da ebeveynlerden bir tanesi şöyle de düşünecek. Eyvah, hani bu atıyorum bu bir kıyafet değil ki, ya da bu bir yemek değil ki, ya da bu bir gezme değil ki, bu ömür boyu bir sorumluluk. Evet, bir taraftan çok istiyorum ama bir taraftan da acaba ben bunu layığıyla yapabilecek miyim gibi, öyle de bir kafa karışıklıkları yaşanacağını görüyorum. Ve hayatımızın içerisinde çocuklarla alakalı çok büyük sınavlara girdiğimiz bir süreç başladı artık. Oo. Buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü Satürn ve Neptün Koç burcunda buluştu. 14 Şubat'ta buluştu. Koç çocuk enerjisidir. Aynı anda spermi anlatır. Aynı anda kanı anlatır. Bu da demektir ki birçok çocukta kan hastalıkları, kandan gelen rahatsızlıklar, doğuştan gelen problemler, engeller üst üste yaşanacak demektir. Ya da iyi haliyle baktığımız zaman, iyi hali, pozitif haliyle baktığımız zaman daha olayların baştan yakalanacağını, kafadan yakalanacağını ve işte çocuğun anne karnındayken, anında olaylar baştayken müdahalelerin edilebileceği de bir süreç göreceğiz. Yani bazılarının ani tedavileri anne karnında yapılabilecek. Bununla ilgili teknolojik bir takım icatlar bulunacak. Hani anne karnındaki çocuğa müdahale, iyileştirmek adı altında operasyonlar da yapılabileceğini ya da yapılan bu operasyonların daha geniş bir surette kendisini gösterebileceğini bize anlatırken, birçoğunun da ani kürtajlarının, işte çocuğun alımının gibi durumları da bize anlatacak. Bu birincisi. Bak, bu birinci versiyon. İkinci versiyon ise çocuklarla ilgili. Şu an bütün Türkiye'den başladık. İşte genç çocukların cinsel olarak kullanımından başladık. Bütün dünyadaki eski dosyaların gündeme gelmesinden de devam eden bir silsile başladı, farkındaysan. Zaten konunun başlaması da çok manidar. Kaç yıl önce böyle bir konu yaşanmış, böyle bir olay olmuş. O dönemlerde bu olay dünyayı bir sarsmış. Herkesin kuyruğu birbirine bağlıymış. O zamanki dosyalarda bunlar gayet ortaya çıkmış. Tekraren şimdi dünyanın bunu patlatmasının ne alemi vardı? Bence kimse bunu bir düşünmüyor. Sizce neden? Neden hocam? Neden şu anda Çünkü, bekledi de Epstein gündem dosyaları değiştiriliyor. çıktı? Çünkü gündem değiştiriliyor. Hangi olay dünyaca ünlü bir operasyon yapıldı? Hatırlatırım, yanlış hatırlamıyorsam Meksika sularında mıydı? Bulundu. Yasaklı madde. Evet, yani çok büyük bir operasyon yapıldı ve bununla ilgili birden fazla ülkenin ortak çalıştığı konuşuluyordu. Tam bu işlemler yapılırken küt diye bu olay gündeme geldi. Ya bu olayın bir kere zaten vakti zamanında kaç yıl önceydi unuttum. 2009'larda. Yani 2009 yıllarında, düşün, biz şimdi 2026 yılındayız. 2009 yıllarında bu işler konuşulmuş, edilmiş, kime kimler bağlıymış. O zamanlar bunların aklı neredeymiş? Gelmişim ben 2026'ya, köprünün altından kaç sene geçmiş. Ben bir de böyle bir olay bulmuşum, böyle bir şey yakalamışım. Bütün baronların birbirlerine bağlı olduğu bir nokta yakalamışım. Orada o kadar büyük mal var. Hangi mal, hangi baronun, hangi ülkenin, kim kimin nedir? Ben bunu tartışacakken aynı anda kendi ülkeme dönüyorum. Kendi ülkemin de burayla bir bağlantısının olduğunun ihtimalleri konuşuluyorken, aynı anda kendi ülkemde
bir takım uyuşturucu operasyonları düzenleniyorken, ondan sonracıma yine üst makamlardaki insanlara kadar giden bir operasyon, ünlülerdi, yok sporculardı, yok mankenlerdi, yok basındı falandı filandı. Herkesin kuyruğunun yine burada birbirine bağlı olduğunu duyarken, arkasından işte Ankara'da işte genel evlerde çalıştırılan bazı olayların ya da işte ne bileyim Kızlar, kız çocukları. ile ilgili konular konuşulurken, bir taraftan neydi o, bahis operasyonları, yani bu üçünün aslında üçünün de birbiriyle, bu konuların birbiriyle ilişkili olduğunu tam biz burada izlemek üzereyken rap diye 180 derece konu değişiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bir de bunun üstüne hiç ki olmuyormuş gibi bir de Öcalan'ın konuları araya bir geliyor, bir ismi geliyor, bir gidiyor, bir geliyor, bir onunla ilgili bir şeyler olacak deniyor, geliyor, gidiyor. O arada işte hapishanelerde bir af çıkıyor, o aflar oluyor, işte ikinci aflar geleceği konuşuluyor falan filan. Yani bir böyle bir karambol silsilesi yaşanıyor. Şimdi ben de şunu soruyorum. Yani hem bir vatandaş olarak soruyorum ki bir vatandaş olarak soru sorma hakkına kanunen sahibim. Burada ne oluyor? Benim kafamda büyük bir soru işareti oluşuyor. Şu an bu anlattığım her şeyi yüksek sesle düşünüyorum. Burada ne oluyor? Gökyüzüne bakıyorum. Burada büyük bir mana çatışması görüyorum. Bir manipüle edilme durumumuz oluyor kitlesel olarak. Hı hı. Niye biz bu kadar manipüle edilmeye kendimizi, hala biz balıktan çıktık çünkü koça geldik artık. Biz niye buna izin veriyoruz? Biz niye manipüle ediliyoruz hala? Artık buna izin vermememiz gerekiyor. Sistem bize bunu gösteriyor. Taşın altına elini sok diyor. Aklına başına al diyor. Bak senin kafanı, gözünü, oranı buranı ağrıtırım. Eğer sen hala bu sistemle ilgili taşın altına elini sokmazsan senin gelecek nesillerini hasta ederim diyor. Bakın gökyüzü konuşur. Diyor ki eğer sen gökyüzüyle ilgili, bir saniye şunu da kapatacağım aynı anda. Eğer sen gökyüzüyle ilgili gerekeni yapmazsan ben seni bu şekilde cezalandırırım diyor. Ve senin akıl oyunları diye bir film vardı biliyorsun. Evet. Akıl oyunları gibi aklını kaçırtacak değişik stratejiler oluşturacağım. Hani bugüne kadar bir hep kaos teorisi üretenler vardı ya. O kaos teorisinin içinde bile kaos yaratabileceğim, aklının hayalinin almayacağı hem acı hem kaos iç içe sana veririm diyor. Şimdi ben toplum olarak, ben dünya olarak, ben insan olarak ne yapmam gerekiyor peki bu gökyüzünde? Arkadaş biraz önce benim sorduğum soruları yüksek sesle soracaksınız diyor. Sor. Aklını çalıştır. Mukavele yeteneğin nerede? Düşünce yeteneğin nerede? İfade yeteneğin nerede? Kendini anlatma yeteneğin nerede? İraden nerede diyor. Çünkü biz bugüne kadar ne yaptık? Saldık çayıra, Mevlam kayıra kısmındaydık. Bunu artık sistem kabul etmiyor. Ya sen diyor bunu yapacaksın ya da ben ileriye dönük işte olacak olan bebeklerden başlarım. Şu anki dünyadaki çocuklarla ilgili de bak hem bebekler hem çocuklar, yani küçük dediğimiz bütün canlılarla ilgili senin canını yakarım diyor. Ya. Bak net bilgi. Ya diyor bu görevi yerine getireceksin toplum ve dünya olarak, ya da ben diyor senin canını yakarım. Çünkü sen bugüne kadar yapmadığın her bir şeyden mesulsün diyor. Yani ne diyor? Sen diyor sessiz şeytan olamazsın. Sana bunu artık izin vermiyorum. Sen bundan önceki 14 yıl boyunca zaten bir dilsiz şeytan oldun. Ben artık senin dilsiz şeytan olmana izin vermiyorum. Çünkü sen beni, yani dünyayı
Yeterince ne hoyrat kullandın, bitkileri hoyrat kullandın, ağaçları hoyrat kullandın, hayvanları hoyrat kullandın, birbirinizi hoyrat kullandınız. Şimdi sen bana söyler misin? Herkes birbirini manipüle ediyor ve ben bugün özellikle yaptığım bir sürü toplantı yaptım ve her bir toplantıda ve hatta telefon konuşması ve toplantı birbiriyle karışık bir sürü ileriye dönük kararlar aldım çünkü. Net bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle bu saatten sonra manipüle edilmeme izin vermeyeceğim. Bu saatten sonra hatır satır katır diye susuyordum. Asla izin vermeyeceğim. Çünkü niye? Gökyüzü Koç'ta. Asla benim manipüle edilmeme izin vermeyeceğim. Kendi adıma nacizane aldığım net karar. Zaten bir kova olarak en nefret ettiğim şey özgürlüğüme gem vurulmasıdır. Bir de manipülasyonu hiç dayanamayacağım bir işlem. Herkes kendi o küçük aklını kendi cebine koysun. Bu saatten sonra kendi manipülasyonuma izin vermeyeceğim ve çok tavırlar alma niyetine geçtim yani gerçekten. Asla buna izin vermeyeceğim. Bu saatten sonra kimse de izin vermesin. Yani sizin hayatınızda negatif size enerji veren varsa, sizin beyin yapınıza iyi gelmiyorsa, o zaman sizler de taşın altına elini sokacaksınız. Ona sus, buna sus, şuna sus, aman idare. Hep bunu yaptık. Bu 14 sene boyunca herkes birbirini idare etti. Hayır, idare etmeyeceksiniz birbirinize. Buna gerek yok. Herkes belli yaşta, işine gelince herkes şu cümleyi söylüyor. Ben 30 yaşındayım, ben 40 yaşındayım, ben 50 yaşındayım, ben 60 yaşındayım deyip sanki benim karşımda numaratöre göre ben ona davranış sergileyeceğim. Yalan mı? Şimdi herkes bu dediklerimi düşünsün. Eminim herkesin çevresinde bunlar var. Herkes kendini buradan bir pay alsın arkadaşlar. Manipüle edilmeye son verin. Manipüle etmesinler kimse sizi. Bu eşiniz olur, karın, kesinlikle. İş arkadaşınız olur. Yani benim nacizane tavsiyem olay aşağıdan yukarıya doğru gider. Yani matematikte nasıl büyükten küçüğe gider. Aynı şekilde bu hiyerarşiyi bozmamamız gerekiyor. Geçenlerde yine sordum, yine soracağım. Mesela sokaktaki insanlar nerede? Ondan sonra bu kadar ekonomik kriz oldu, bu kadar deprem oldu, yok sınırlarımız açıldı, bir sürü gurbetçi alındı ülkemize, değil mi? Yahu evet, bunlara rağmen bizim sokakta kalan insan sayımızın artması gerekirken bizdeki normalde sokakta olan insanlar nerede? Bunu da bir bence herkes bir sormalı. Sokaktaki insanlara ne oldu? O kadar çoluk vardı, çocuk vardı, adam vardı, yaşlı vardı. Bunlara ne oldu? Geçen gün dediğim bu hafta işte bu dünyacanı işte yapılan cinsel sapkınlıklarla ilgili çıkan haberlerle alakalı konuşuluyor sınıfta. Böyle beyin fırtınası yapıyoruz harita üzerinde. Ben o sırada aklıma bir soru geldi. Şimdi o soruyu burada da soracağım. Hiç kimsenin aklına gelmemiş. Bakın çok sivri şeyler söylüyorum genelde. Çünkü neden? Uranyen astroloji zaten sivri uçlu öngörüleri bize anlatır. Yani Uranyen astroloji zaten sert olan şeyleri gösterir. Yumuşak olan şeylerle ilgilenmez. Zaten iyi olan iyidir. Ama sivri olan şeylere zaten önlem almak gerekir. Bir kere Uranyen astrolojinin çalışma prensiplerini bir anlamanız lazım. Dip noktadan gider, kimsenin görmemiş olduğu dibi görmeyi anlatır size. Felaket tellalı diyorlar ya hocam. Ya kişi kendinden bilir işi. İşte bu detayı bilmiyorlar. Aslında siz mikro çalışıyorsunuz. Uranya daha mikro. Öyle düşün. Mikroskop var, bir de büyüteç var. Ben de şu soruyu soruyorum. Felaket tellalı mıyım? Evet, felaket tellalıyım. Çünkü her dediğim çıkıyor. Çıkmadığı bana seninle beraber çalışıyoruz. Her gün haberlerde bir tanesi çıkıyor. Ne yapabilirim şimdi? Ben mi gittim onlara bu halkları yiyin dedim. Ben mi bunları gördüm? Ben sadece görüp gökyüzünü okuyanım. Ben söylesem de zaten yaşıyorsunuz. Ben söylemesem de yaşıyorsunuz.
Peki ben de o insanlara şunu soruyorum. Siz aklınızı kullanıyor musunuz? Siz gözünüzün önündeki gerçeği görmekten itinayla kaçınan insanlarsınız. Kaçla nereye kadar? Şimdi kedinin fareyi köşeye kıstırması gibi sistem bizi kıstırdı. Hadi şimdi nereye kaçacağız? Hangi deliğe kaçacağız? Kaçacak delik de kalmadı. Bak sana şunu söyleyeceğim. Sınıfta yaptığımız harita çalışmasını anlatıyorum. Beyin jimnastiği yapıyoruz derslerde, tamam. Anın zamanın haritasını çalışıyoruz. Sonradan ben bu bilgiyi gidip başka sınıfta anlattığımda bana şöyle söylediler. Hocam biz bunu niye hiç düşünmedik falan dediler. Halbuki ben bir başka bir sınıfta harita üstünde bayağı bir biyole harita okurken şey yapmıştık. Birbirimize bir Ar-Ge çalışması yapmıştık. Şimdi çalışmada şu var. Bak iyi dinle. Herkes iyi dinlesin bence. Şimdi ne yapılıyor Doğu'da ya da Anadolu'da? Eskiden beri gelen ne? Bir erkek 4 tane, 5 tane, 6 tane artık ne kadarsa eş alıyor kendisine, değil mi? Bir kuma operasyonumuz var bizim. Hı hı. Doğru mu? Biz şimdi o işte ağlar, toprak ağları falan filan özellikle bunu daha fazla yapabiliyorlar. Çünkü niye? Çok varlıklı oldukları için ne kadar çok işte kız çocuğu doğuruyor, erkek çocuğu doğurana kadar alıyorum diye böyle ilkel beyni olanlar ha babam eş alıyor, ha babam eş ve bütün kadınlar aynı evde yaşıyor mu Aysu? Bizim böyle bir ülkemizin bir gerçeği var mı? Ya zamanında olmuş, evet. Zamanında değil. Şunda şu anda da var. Yani polyanlacılık oynamaya gerek yok. Eğri Köylerde belki böyle köylerde Aysucuğum, gayet net bir cümle var yani. Hepimiz bunu biliyoruz. Canımız ister kabul ederiz, isteme etmeyiz ama var yani. Eskisi kadar çok olmasa da evet. var yani. Şimdi peki biz burnumuzun dibindeki bu bir sapkınlıktı. Peki biz bu burnumuzun önündeki sapkınlığı nasıl yorumladık? Halk diliyle konuşayım bari öyle anlasınlar. Hani beni felaket tellalı olan görenler için bu açıklamayı da böyle yapıyorum. Ne zannediyordu? O adama bak. Her gece bir bayanla beraber. Hayat ona güzel. Ne güzel işte ya da ne güzel zengin, işte ne bileyim ne güzel bir sürü eş aldı koymuş evin içine. Hepsi de birbiriyle muhteşem geçiniyor dediler, değil mi? Hatta o adam kahveye gittiğinde ya da yolda yürüdüğünde yani bu kadar eşi olduğu için vay ağam falan sırtını sıvazladılar. Yalan mı? Doğru. Peki hiç kimse düşündü mü buranın altında o akşamleyin olduğunda o dört duvarın içerisinde yaşanılabilen sapkınlığı hiç kimse düşündü mü? Nereden biliyorsunuz aynı anda hepsiyle birlikte olunmadığını? Nereden Tövbe. Ne tövbesi? Ben bunu Ay düşünmesi bile kötü hocam ya. Şimdi de eş değiştirme var, modernize edilmiş hali. İşte onu anlat. Şimdi oradan bu tarafa geleceğim zaten. Oradan zaten şimdi bu tarafa geleceğim. Orada ondan sonra adam diyor ki işte bilmem nenin bir şeysi atıyorum ağası. Adamda sapkınlık olduğunda varsayalım. Sapkınlığa da meyli var sayalım. Ne diyor? Kumalarda birbirleriyle birlikte oluyor. Gündüz oluyor. Herkes böyle kapanmış etmiş. Oh mis gibi. Dışarıya çıkıyorlar. Hiçbir problem yok. Ama her akşamın yaşanan iğrençlikler söz konusu. Şimdi zamanımıza entegre ediyoruz bunu. Bak ne güzel söyledin. Ben de zaten tam oraya getirecektim. Şimdi modernize olarak eş değiştirmeyi anlatıyoruz ve konuşuyoruz. Kimin öğrencisi? Efendim? Kimin öğrencisi? Nereye bağlayacağını biliyorum. Aynen. Şimdi de eş değiştirme yapıyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki eskiden böyle iğrençlikler yoktu. Şimdi işte biz kıyamet zamanında mı yaşıyoruz? Ne berbat zamanda yaşıyoruz falan diyoruz. Ya bizim yıllarca gözümüzün önünde bundan daha beteri yapıldı. Kumaları birbiriyle bak ben sana şunu söyleyeyim. Bana danışan geliyor diyor ki benim ailemde böyleydi. İşte babam böyleydi.
işte annemler, onlarla bunlar, ben bunları kendim uydurmuyorum ki, ben bunları danışanlarımdan, kendi ağızlarından, yani bunların çocuklarına veriyorum işte danışmanlıkları. Ben bunların kendi ağzından duyduğumu aktarıyorum. Yani insanlar böyle büyümüşler. Travma içinde travmayla büyümüşler. Sonra zavallı bu garipler diyorlar ki biz de evlenmek istemiyoruz. Evlilik kurumuna inanmıyoruz. Anladın mı? Hiçbir Evet. şeye inanmıyoruz. Toplu baskısına inanmıyoruz. İşte el alem kavramına inanmıyoruz. Asi olmuş millet. Sebep ne? Gençliğinde bunları kendi ailesinin bünyesinin içerisinde, annesi babasının kendi annesine ve diğer annelerine yaptırmış olduğu olayları gözlemlediği için. Şimdi ne oldu? Çağ değişti, adı değişti. Ne oldu? İşte eş değiştirme partileri oldu. Sen şimdi bak gör, o eş değiştirme partileriyle ilgili biz neler duyacağız. Neler duyacağız? Böyle alkışladığımız ya da hayranlıkla izlediğimiz ya da saygı duyduğumuz insanların kafasının nasıl bir trilyon olduğunu öğreneceğiz ya. Bak ben sana ne dedim? Uyuşturucu ile ilgili olay. Yasaklı madde hocam. Dikkat edelim. Yasaklı madde. Yani yasaklı maddelerle ilgili ne dedim? Böyle bir şey olacak dedim. Al hepsi çıktı. Bak dikkat et dedim. Yine işte operasyonlar, işte fuhuş operasyonları olacak dedim. Aa oldu. Yani bak şimdi bir de bunlar çıkacak. İstikrarlı söylüyorum. Ve yine istikrarlı söylüyorum. Hatırlarsan ki ne demiştim? Kıbrıs'taki kumarhaneler ne ki? Asıl bunu Türkiye'ye aktaracaklar. Bunun kuyruğu Türkiye'de. Ne tip bak oyunlar oynanıyor. Evet ne tip, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Daha da büyük olaylar göreceğiz. Hala söylüyorum işte AVM altları ya da böyle plaza gibi altlar ya da işte gizli bölmelerdeki odalar ilk çıktı. Al şimdi gözüken bir otelimiz var. Otelin her tarafından odalar fırlayıp duruyor. Daha da çıkacak. Daha da çıkacak. Yani daha da çıkacak. Biz daha da neler göreceğiz. Ve annelerin çocuklara olan sapkınlıkları, ne bileyim kardeşlerin birbirlerine olan sapkınlıkları. Çünkü biz geçmişte bunları hep görüp gördüğümüzü inkar edip, hatta inkar etmeyi bırakıp bir de ona saygı duyduk toplum içerisinde. Biz çanak tuttuk halk olarak, dünya olarak, bak dünya olarak diyorum dikkat edersen. Dünya olarak biz bu felaketlere çanak tuttuk. Görmek istemedik. Gördüğümüzü belki de inkar ettik ya da gördüğümüzü belki de algılayamadık. O da olabilir bak. Hani şimdi herkesi gömmemek lazım. Belki de gördük ama gördüğümüzün arkasında hani yok canım bu da olmaz gibi konduramadığımız şeyler oldu. Her şey Koç'ta toplandı. Al şimdi yarın itibariyle tutulma var. Her şey patates gibi dökülüyor farkındaysan. Yani dökülmeyen kalmayacak. Şimdi nasıl olacak bu iş? Şimdi ortaya her şey dökülmeden de toplanamaz ki. İnsan bir evi bile toplarken ne yapıyor? Bir odayı toplarken ilk önce dağıtıyor. Dağıttıktan sonra atılacakları atıyor. Tutulacakları tutup odayı tekraren dizayn ediyor. Şimdi dünya da aynısını yaşıyor. Bak dünya aynısını yaşıyor. Onun için işte felaket tellalı dersiniz, o dersiniz, bu dersiniz. Ama oturup kendinize bir bakmıyorsunuz. Beni suçlamış olmanız ya da bir başka meslektaşımı suçlamış olmanız sizin elinize bir şey getirecekse, vallahi eğer bu dünya güllük gülistanlık olacaksa siz suçlamaya devam edin, ben de kabul edeyim, ama hani gören köye de pek kılavuz istemiyor. Siz bugüne kadar hayat okuyamadıysanız, ben bugüne kadar bunları ifade ettiğimde duymazdan geldiyseniz, sağır olduysanız benim yapacak bir şeyim yok. Şimdi ben sana bomba bir şey söyleyeyim. Gökyüzü tutulmanın yanı sıra ay yalpalanması başlıyor şimdi. Ay yalpalanması başlaması demek doğal afetlerin, patlamaların, ayaklanmaların, kazaların, her bir şeyin başlayacağı anlamına gelir. Şimdi nasıl ben burada
güzel güllük gülistanlık bir hayat var deyip ne zaman ay yalpalanması olsa ki seninle program yaptığımızdan beri birkaçtır ay yalpalanmasını konuşuyoruz. Ne zaman ay yalpalanması yayınlarının eskisine de gidip bakılsa ben bunu ne zaman söylesem o tarihlerde bir olaylar oluyor. Ya çökme oluyor, ya kaza oluyor, ya operasyon oluyor, ya ayaklanma oluyor. Benim kendi ülkemde de ne bileyim hani bir şey atıyor kayyum. Ne bileyim en basiti kayyum atanıyor. Yani hani kendi ülkemiz için konuşuyor. Yok maden çöküyor, yer sallanıyor. Al bak şimdi 27 Şubat'ta 8 derece 66 dakikada Güneş kuzey ay düğümüyle ay yalpalaması yapacak. Hadi bakalım ne oldu? 15 Şubat'la ki yarın da tutulma var. Bak işin içine o da giriyor. Yani double bir etki başladı. Sadece tutulma değil, yalpalanma da başladı demektir bu. Demek ki 15 Şubat'la 11 Mart arası çok sıkıntılı gökyüzü. Çok sıkıntılı. Çünkü niye? Hem tutulmanın etkisi daha yeni başladığı için sıfır büyük enerjiyle hem de üstüne Güneş Kuzey Ay düğümü kavuşumuyla yalpalama başladı. Şimdi ben burada söyler misiniz bana? Burada bir sürü astrolojiden anlayan insanlar var. Bazıları öğrenci, bazıları biliyor, bazıları da işte yavaş yavaş takip ede şey yapıyor, kendini bilgiyle besliyor. Ben şimdi burada bak açıya kadar söylüyorum, derecesine kadar söylüyorum. Ben nasıl burada iyi bir şey söyleyeyim size? Peki hocam, şimdi dediniz ki çok sıkıntılı bir süreç geliyor. Özellikle 27 Şubat'ta ay yalpalanması ile birlikte. Sizin öngörüleriniz neler? Yani ne gibi sıkıntıları öngörüyorsunuz bu Garanti tarihlerde? Nelere veriyorum dikkat deprem olur. etmeliyiz? Deprem olur. Garanti veriyorum deprem olur. Hangi Çökmeler tarihler? olur. İşte 15 Şubat'la 11 Mart arası. Özellikle burası daha felaket sıkıntılı yani. Deprem olur. Yanardağ patlar. Maden çöker. Ayaklanmalar olur. İsyanlar olur. Şok ama şok üzerine şok. Aklımızın hayalimizin gelmeyeceği operasyonlar olabilir. Olaylar önümüze dökülebilir. Bu bireysel hayatlarımız için de geçerli, genel global dünya olarak da geçerli. Yalnız dikkatinizi çekmek istiyorum. Büyük bir parantez açacağım. Bazıları algıda seçicilik yapıyor. Şu anki yaptığım bütün yorumlar dünyayı da ilgilendiren yorumlar. Yani Türkiye'yi ilgilendiren yorum yapmıyorum. Bütün dünyayı ilgilendiren yorum yapıyorum. Çünkü bu yalpalama bütün dünyayı da etkisi altına aldığı için söylüyorum. Ve muhalefetle ilgili, Türkiye içinde muhalefetle ilgili sıkıntılı olaylar, sıkıntılı kararlar, sıkıntılı operasyonlar had safhada olacağı için yine sarsıntılar, patlamayan yanardağların patlaması, maden göçükleri, çökükler, durduk yere evlerin, barkların kayması. Bak kayma dedik ne kadardır ev bark kayıyor sürekli. Yok İzmir'de kayıyor, yok orada kayıyor, yok Antalya'da kayıyor. Millet pazara gidiyor, geliyor evi kaymış. Hocam tek tek gidelim mi dilerseniz? Yani mesela depremlerle gidip il il veya çalıştığınız yerler varsa tabii ki bütün Türkiye haritasını şu anda çalışmanız veya tek başınıza yapmanız bu mümkün değil ama il il gidelim. Mesela doğal afetler dedik. Başlığımızda da doğal afetler tarihleri demiştik. Şimdi depremler için öncelikli olarak nereleri riskli görüyorsunuz ve ne öngörüyorsunuz? Hangi bölgeler? Şimdi söyleyeyim bir kere bu tutulmayla beraber bu ay yalpalanması iç içe yaşanacak. Bu da bana ilk önce dünyadaki olan yani dünya astroloji haritasında sıkıntı yaratan bölgeleri söyleyeyim size. Zaten tutulmanın gözüktüğü yerler bizim için özellikle çok önemlidir. Atlas Okyanusu, Fransa, Kazakistan, Cezayir, Kanarya Adaları, Mali, Fas, Nijer, Batı Sahra, Fil Dişi sahilleri, Portekiz, Belçika, İzlanda,
Nijerya, Gine, Bon, Londra, İspanya, Gana, Burkina, Maritonya, Senegal ve Benin ve Kuzey Atlantis dünya tarafından burada bu tutulmaların net olarak gözükeceği ve iz düşümü olarak, çünkü biz sağını ve solunu da baz almak zorundayız. İz düşümünün önünü ve arkasındaki şehirlere de bakmak zorundayız. Çünkü oralar da o iz düşümünden nasiplenen yerlerdir. Bu 17 Şubat'ta, yani yarınki tutulma ve yalpalanmalarla beraber bu ülkelerle ilgili bir takım olayların gündeme geleceğini söyleyebiliriz. İlla deprem olmak zorunda değil ama buralarla ilgili haberlere düşecek olağanüstü olayların olacağını söyleyebilirim. Türkiye'ye geldiğimizde başta Ankara olmak üzere Karabük, Bartın, Konya, Aksaray, Karaman, Zonguldak, Mersin, Mersin'in batı tarafı, Antalya'nın doğu tarafı, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir, Kırşehir, Samsun, Amasya, Ordu, Sinop, Yozgat, Tokat, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş. Burada çünkü iki tane hattan geçiyor. Yani Türkiye'nin iki hat çok sert enerji geçtiği için yine bunların sağındaki ve solundaki şehirleri de saymak zorundayım coğrafi olarak. Orası bir sütun halinde iki yerde geçiyor ve ben bu iki yerdeki her bir şehri saymak zorundayım. Niye? Çünkü buralarda da bir ihtimal tabii ki var mı? Var diye. Onun için biraz fazla şehir saydım. Hani neden fazla şehir saydığımı özellikle söylüyorum. Çünkü çift kalın bir izdüşüm var orada, sıkıntılı. Bunun haricinde Güneş ve Uranüs'ün de dik açısı olduğu için Uranüs'ün olduğu yerde her an her şeyi bekle der bu tutulma bize. Zaten altta da algol çalışıyor. Herkes şunu bir düşünsün lütfen. Merkür Retro'ya giriyor ama daha Merkür Retro'ya girmeden önce herkes sanki Merkür Retro'daymış gibi işte eşyasını kaybetti, elektronik aletleri tamir edildi. Mesela benim bilgisayarım çöktü geldi falan. Sakarlıklar, işte telefonlar, internet, cep telefona, ne bileyim elektronik her türlü eşya, algıda hani kafam karıştı, algılayamıyorum demeler. Herkesin zihni karışık, sanki gökyüzünde bir aydan beri Merkür retroymuş gibi çalışıyor herkes. Herkes birbirine onu soruyor. Ya diyor, Merkür de retro değil ama diyor, niye sanki Merkür retrodaymış gibi her şey yarım kalıyor, sonuçlanmıyor, dedikodular havada uçuşuyor. Ondan sonra millet birbirini manipüle ediyor, hırsızlıklar arttı, yalancılıklar arttı, dolandırma vakaları arttı. Özellikle de telefon dolandırmaları çok arttı. İnternetle ilgili sıkıntılar arttı, elektrikler kesildi, gelmedi, sinir etti insanları. Beni sinir etti. Evet, sürekli. Hocam bizim mahallede elektrikler gitti ya. Sizi hatırlıyor musunuz? Evet, Ben sonra yurt dışına bizimki gitmedim. gitti, 18 saat gitti. Evet, karanlıkta kaldık. Sürekli bir elektrik kesintisi oldu. Evet, evet, evet. Bir devam mı oldu edecek? Bu ay yalpalanması tekrarlıyor. Ya o zaman tekrardan yaşayacağız. Hayatım, internetin takıldı, ne dedin duymadım. Söyle Dedim ki bakayım. ay yalpalanmasında siz bu öngörüyü yapmıştınız. Şimdi tekrardan bir ay yalpalanması bekliyoruz. O zaman tekrardan mı elektrik sıkıntıları yaşayacağız? Elektrik sıkıntısı da olur. Bu atıyorum işte Yunanistan'daki o dağ hareket edecektir yani. Ben o Yunanistan'la ilgili ben çok olağanüstü olaylar bekliyorum. Oo. Yani Yunanistan kesinlikle orada bir sallanma, bir hareketlenme yaşar ve bu da Marmara'ya ve Ege'ye vurur. Bunu da söylüyorum ve söylüyorum ve söylüyorum. Türkiye'de de orta ölçekli depremler olur. Bu saydığım yerlerde de olabilir. Bu saydığım yerlerde operasyonlar düzenlenebilir. Bu saydığım yerlerde göçükler olabilir. Araba kazaları olabilir. Yangınlar olabilir. Ya da ne bileyim, Allah gecinden versin,
olağanüstü polisiye vakalar gerçekleşebilir. İşte terörle ilgili, ayaklanmalarla ilgili bir takım durumlar olabilir. Yani bu saydığım şehirlerin %95'i televizyona, basına mal olacak olaylarla burun buruna olacağı değişik konular yaşayacağız. Şimdi bunları da yaşayıp göreceğiz. Ya da bu ülkeler, saydığım bu ülkeler var ya, dünyada saydığım bu ülkeler. Bu ülkelerle ilgili yine olağanüstü olayların olacağını bize yine gösterir. Artı adaları da bize gösterir. Bu da demektir ki dünyadaki yine bütün adalarla alakalı, irili ufaklı fark etmeksizin adalarla alakalı gündemlerimizin olacağını da bize anlatır. İşte atıyorum adalar cumhuriyetini ilan edebilir ya da adalar batabilir, gelgitler olabilir. Yani adalarla ilgili bir durumumuzun da olduğunu sistem bize açıkçası gösterebilir mi? Evet, gösterir. Hani artık bizler bunlardan kaçamayacağız yani. Ve dediğim gibi muhalefetin çok dikkatli olması gerekiyor. Bu dünyadaki, yani benim hem kendi ülkemdeki hem de dünyadaki muhalefetteki, ama benim ülkemdeki muhalefet özellikle daha fazla. Ne gibi hocam? Ne gibi dikkat? Yani Ne konu dikkat? muhalefetle ilgili operasyonlar yapılabilir. İçeriye almalar çok çoğalabilir. Bir takım suç dosyaları dökülebilir. Ondan sonra yine ben hapishane kurulacağını çok düşünüyorum. Adliye sarayları kurulacağını Yeni hapishane, yeni cezaevleri açılacak. kesinlikle bunu düşünüyorum. Evet, kesinlikle düşünüyorum. Ondan sonra askeriyle ilgili silahlı kuvvetlerle ilgili bir yapılanma yapılacağını ve buralara öğrenciler alınması gerektiğini ya da gerekeceğini de söyleyebilirim. Ama 3,5 sene içerisinde Türkiye'nin üç tarafı sularla kaplı olduğu için deniz kuvvetlerinin çok güçleneceğini düşünüyorum. Yani askeri olarak çok böyle değişik teknolojik ilerlemeler sağlayacaklarını ve birçok genci de bu konuda eğiteceklerini de söyleyebilirim. Ama canlı bombalarımız çok fazla olacak bu dönemde ve Canlı bomba, terör evet, saldırısı mı? evet, çok fazla olacaktır. Dünya üzerinde de ben çok fazla görüyorum bunu. Bir de inanılmaz derecede bildiğimiz veya bilmediğimiz birçok tarikatın olduğunu ve bu tarikatlara çok ciddi, yani adamın belki biz normal vatandaş olarak haberimiz bile yok. Ama adamın çok böyle büyük uzun kolları olduğunu, herkesin bu tarikatlara bağlı olduğunu, bu tarikatlarla çalıştığını, hatta bu tarikatların altyapısında işte bu tarikatlara üye olan insanların sadece ünlü olabildiğini ya da medyada ya da basında ya da işte iyi bir konumlara gelmek gibi, hani Xiaomi ve de, ya da ne bileyim işte buna benzer olayların gündeme geldiğini, yani bizler zannediyoruz ki o insanlar emekleriyle oraya geldiler. Alın terleriyle oraya geldiler. Halbuki nelerin alt tarafta oynadığı da önümüze dökülecek. Çünkü neden? Oo. Balık baştan kokar Kokar. dedi. Satürn, Neptün Koç'ta yavrum. Koç baş demek zaten. Bir de burada güzelce tutulmalar var. Bir de tutulmaları yaşıyoruz Kova Aslan aksında. Yani bu da demektir ki basın, medyanın önüne her spot ışıkları çatank diye gelecek. Bütün spot ışıkları tarama yapacak yani. Tarayacak. Şimdi mesela bazı açık konuşacağım, bazı moderatörler var. Ne diyor? Diyor ki sen diyor bunu konuş, şunu konuşma. Şunu etleme, şunu böyle yapma. Çünkü ben şöyle bir kanalda çalışıyorum ya da böyle bir kanalda çalışıyorum. Yok, kanalımın yönetimi bunu kabul etmiyor. O kadarına girmeyelim, bu kadarını yapma. Daha da kibar bir dille diyor ki işte halk üzülür, galyana gelir, pozitif tarafta kalalım. Ya dünya negatife giderken ben nasıl pozitifte kalayım? Orayı da çözemiyorsun tabii ki. Yok şöyle yapma, böyle, yani bunları görüyorsun, duyuyorsun, işitiyorsun. Herkes birbirini tembih etmekten
Gerçekleri konuşamıyor. İnsanlar gerçeği konuşmayı unuttu ya. Tedbir alın diyorsunuz yani. Bunlar olabilir ama takdir Allah'tan, tedbir bizden. Her zaman astroloğun zaten özelliği şudur. Biz potansiyeli söyleriz. Biz ikaz ederiz. Biz deriz ki sadece tedbir al. Yani bizim olayımız tedbir aldırmaktır. Ha olursa en azından tedbir almış olursun, kendini korursun. Tedbir almanın sana ne gibi bir zararı olabilir diyoruz. Ya da soru sormanın ya da konuşmanın niye bu kadar ürkütücü olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ya insanlar konuşmaktan o kadar baskı yemişler ki anneden yemişler, babadan yemişler, büyüyünce işte yönetimlerden yemişler. İnsanlar konuşmayı ve kendi ifade yeteneklerini gerçekten sağlam kaybetmiş. Genel dünya olarak gerek ülke olarak biz bu konuyla ilgili bitmişiz. Kafayı kullanamıyoruz, çalıştıramıyoruz. Önümüze ne getirirse armut piş ağzıma düş yiyoruz, içiyoruz, oturuyoruz. Ya resmen bildiğimiz dünya komple bir koyun sürüsü gibi olduk. Şöyle bir soru var. Şimdi burada açık YouTube olduğu için rahat konuşabiliyoruz. Şimdi Ahu Hanım diyorlar, muhalefetle ilgili yorumda bulundular. Peki iktidar kanadıyla ilgili bir değişim olur mu? Mesela yeni bir başkan adayı gelir mi? Olacak. 2027 İktidardaki itibariyle. isim, hükümet değişir mi? Bunu soruyorlar. Bu tarafı da biraz anlatsak. 2027 yılı itibariyle 2026 yılı sonrası ve 2027 yılı dahil yani 2027'nin Mart ayı itibariyle bu işler tık 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 büyük değişime gidecek. Ben size şunu söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi komple değişecek. Yeni yaş grubundaki insanlar gelecek. Yeni kan gelecek. Yeni can gelecek. Gençler gelecek. Tabii canım 90'lı kuşağı kesinlikle gelir. Ondan sonra ve yeni insanlara insanlar hasret. Dünya olarak da dünya yönetimi olarak da söylüyorum. Yine dünya yönetimi de 2027 ve 2028'de komple revize olacaktır. Her zaman söylüyorum, her yerde söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Bana göre dünya üzerinde evrensel bir yasa çıkartılmalı. Şahsi fikrimi söylüyorum. Bir şey olarak, bu dünyada yaşayan bir canlı olarak. Bana göre nasıl işte belli bir yaştan sonra insanları emekli ediyorlar, emeklilik hakkını veriyorlarsa, nasıl bizim insan olarak belli yaşlarda kadın ya da erkek metabolizmamızın değişmesi söz konusuysa, yaşımıza göre, boyumuza göre, ailemize göre, DNA'mıza göre, bana göre de belli yaşa gelmiş ve özellikle de antropoza girmiş insanların yönetimde olmasını kesinlikle bence yasaklamalılar. Şu an dünyanın tamamına bak. Ahı gitmiş, vahı kalmış. Yani bulamadan insanlar yönetiyorlar ve neye yönetiyorlar? Ya bu adam kendi vücudunu yönetemiyor. Beni şimdi konuşturmayın. Zaten dilimin kemiği yok. Ya adam vücudunu konuşturamıyor. Vücudunu çalıştıramıyor. Neyse. Dur bir öncesinden örnek verelim. Mesela Joe Biden hatırlayacaksınız, bir açılışa katılmıştı. Adam şöyle dondu kaldı, tokalaşamamıştı. Hani üflesen uçacak derecedeydi. Ha hoş Trump geldi. Trump da çok şey değil. Onda da var ama hep gerçekten bir ayağı çukurda isimler geliyor. 80 yaşında dedeler geliyor. Yani şimdi adam antropozlu. Şimdi git bizim Türk toplumunda kahveye git bak. Kahvedeki insanlar ne yapar? Yaşlı bir sürü amcalar var orada değil mi? Kahveye Evet. gittiğinde bizim kendi ülkemizde. Ondan sonra bizde bir kahve kültürü var. Kahve kültürüne gittiğinde ne oluyor? Sürekli amcalar konuşuyor. Değil mi? Çünkü niye? Belli bir yaştan sonra zaten antropoza girdiği için, tamam mı? Herhangi bir şey işlemediği için beyin başlıyor küçülmeye ve başlıyor çeneye vurmaya. Herhalde bunu tıp doktorları daha güzel dilde anlatır. Ben halk diliyle anlatıyorum. Anlayan anladı. Hocam dur çok gerildik. Özge Hanım diyor ki biraz Ahu Hanım fantezi giymiş. Bu da onu çok merak ve çok rahat bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Fantezi giymeyi sever misiniz?
Hayatım ne fantezisi ya bu Victoria elbisesi. Ben burada üstümde Özge elbise var. Hanım'ın yorumu fantezi giyim bulmuş. Hayatım jartiyer giymedim ya. Victoria elbisesi giydim. Allah seni inandırsın. Üstümdeki elbise. Biraz neşelenelim, gülelim dedim. Sultan Elif Hanım demiş ki çok doğru söylüyor Ahu Hanım. 1945-50 arası kuşak narsiz kuşak ve dünyayı yaşanmaz hale getirdiler diyor. Ne doğru. Ya doğru bak bir şey söyleyeceğim. Bak kadının böyle bir durumu yok. Kadın her yaşta kadın. Net bilgi. Ve zaten öyle olacak. Dünyayı kadınlar yönetecek. Yani siz bir kadınla 60 yaşındaki bir kadınla da birlikte olabilirsiniz. 70 yaşındaki bir kadınla da birlikte olabilirsiniz. Onun için kadınlar şarap gibi. Kadının tek bir şeyi oluyor. Menopoz zamanı sadece doğurganlık özelliği gidiyor. O kadar. Onun haricinde kadın her zaman kadın her türlü görevi yerine getiriyor. Ama erkek her zaman erkek olmuyor işte hocam biyolojik olarak. İşte olmayan bir insanın da ülkeyi yönetip ve karar alması yanlış. Çünkü beyin küçülüyor. Yapmayın gözünüzü seveyim. Ay hiç güleceğim yoktu tutulma. Ya ama yani ya nasıl anlatılır ki bu şimdi? Ay fenalık yani. Bu nasıl Ay tutunamayanlar. Tutulamıyorlar yani. Demişler kadınlar birbirine düşman. Niye öyle dediniz? Kadınlar birbirine neden düşman biliyor musunuz? Kadın kadının neden düşmanı? Hemen onu da söyleyeyim. Evet doğru. Kadın kadının kurdu derler. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü bizler kadınlar birbirlerimiz bakın bizler erkekler için süslenmeyiz. Erkek zaten kadının süslü olup olmadığına bakmaz. Çok güzel bir atasözü var bunun için. Dil mi güzel, dilber mi güzel diye. Yazsın buraya beyler. Çünkü ben bir sürü erkeğe de danışmanlık verdiğim için artık onların dünyasını da çok iyi biliyorum. Artık psikoloji falan da okuduğum için iyicene hakimim. Şimdi erkek kadının güzelliğine bakmaz. Kadının konuşma ve hitabet diline bakar ve kadının duruluğuna bakar. Ama kadın için süslenir. Kadın için makyaj yapar. Kadın kendi hemcinsinden daha güzel gözüktüğünü yanındaki cinsine hemcinsine ispatlamak için güzel giyinir. Ya da bir kadın evde kendi kendine ki ben yaparım. Kendi kendine makyaj yapar, aynada kendine bakar. Çünkü kendi kendinin ne kadar öz değeri toplumsal, ailesel, baskısal olarak öz değerini o kadar alaşağı etmişlerdir ki dünyada kadıncağız kendi kendinin dişiliğini göstermek için güzelleşme çabasında olur. Yani kadın kendi kendine bir ve yanındaki kadınlar için güzelleşir. Yoksa bir erkek atıyorum bir kadının ondan sonra ne makyajına bakar, ne kaşına bakar, ne gözüne bakar. Erkek kadının diline bakar. Duruluğuna bakar. Onun için mesela makyaj sektörü, kozmetik sektörler, giyim sektörü, ne bileyim estetik sektörü falan filan aslında kadınların birbirleriyle yarışması için kurulmuş kapitalist sistemdir. Şu an bakıyor musun? Ben mesela geçen günü bir eğlence yerine gittim. Yemin ediyorum sana hepsi standart aynı. Masada şöyle güldüm. Bunların estetik cerrahları ya da bunlara vuranlar ne diyorlar ona? İğne yapıyorlar ya şimdi dolgu mudur ne kadar? Botoks, dolgu. Ya hepsinin doktoru aynı mı diye bizim masada bir gülme aldı. Bak mekan ana baba günü. Hepsi ördek gibi. Ya hepsi istisnasız aynı kalem. Ya böyle bir şey olamaz. Bu kaşlar aynı kalkmış, dudaklar aynı kalkmış, yanaklar işte Fransız askısı mıdır, İspanyol mudur artık anlamam o işlerden. Öyle olmuş, beden desen böyle olmuş. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Hocam estetik için güzel tarihler var mı?
Estetik için bu dönemler hiç güzel değil. Bu tutulmaların el arasında ben acil bir operasyon olmadığı sürece hani doktor atıyorum işte bir kalp ameliyatı ne bileyim bir kırıktı bir kazaydı falandı filandı. Doktorlar böyle acil bir operasyon demediği sürece keyfi keder hiçbir ameliyatı tavsiye edeceğim bir süreç yok. Hocam peki tutulmalarda hani dediniz ya yayının başında herkeste bir baş ağrısı, stres, gerginlik ki chatte de yazdılar ki yayından önce de sormuştum. Sevilay Hoca diyor ki biri geldi sanki beni vurmuş gibi yanaklarım aşağı sarkıyor. Tutulmadan mı sor diye de söyledi. Şimdi böyle dönemlerde mesela hangi renkleri kullanmamızı önerirsiniz? Mavi tonlarını çok tavsiye ederim. Çünkü zaten aslan kova aksında olduğu için kova böyle mavimsi suyu anlatır bize. Mavi ve pastel renkleri giyinmenizi tavsiye ederim. Ve bu dönemde bol bol duş almanızı, hani kaynar değil ama böyle hafif serin, vücudun ısısını azaltacak, ondan sonra almanızı tavsiye ederim. Özellikle ense bölgenize suyu çok fazla tutmanızı tavsiye ederim. Yani baş ve enseye çok fazla su tutmanızı tavsiye ederim. Eğer oturduğunuz yerde de ayaklarınızı suya sokmanızı tavsiye ederim. Su enerjisini çok kullanın. Bir de toprağı çok kullanmanızı tavsiye ederim. Toprak üstünde yürümek. Gerçi şimdi hani hava yağmurlu falan diye toprağı o kadar çok sık söylemememin, suyu çok fazla söylememin sebebi o. Hani topraklanmak da çok güzel tadında olur. Bu arada mesela ben şunu da söyleyeyim. Hani bu tutulma bizim 121. Saros ailesini etkilediği için bu ilk 25 Nisan 944 yılında başlamış ve 7 Haziran 2206 yılına kadar da gidecek bir tutulma ve bu tutulma 2008, 1960, 1972, 1954 yıllarındaki insanları ya da o dönemde yaşanılan olayları çok fazlasıyla gündemimize getireceğini gösteriyor. Peki biz bu dönemlerde geçmişte ne yaşamışız? Ergenekon yaşamışız. Ondan sonra işte Amerika'nın konsolosluğuna yapılan saldırıyı yaşamışız. Ne bileyim işte deniz gezmiş olaylarını yaşamışız. Hani bunların ben uzun uzun tarihçelerini anlatmıştım ama Türk Hava Yolları ile ilgili geçmişte yaşanılan olayları yaşamışız. Ondan sonra işte uçak düşmüş o dönemde Adana'da bir uçak düşmüş bunları yaşamışız. İşte İran'da 7 nokta şiddetinde deprem olmuş bunu yaşamışız. Olimpiyatlar, Münih olimpiyatlarında olaylar yaşamışız. Filistin'de olaylar yaşamışız. Sporcularla ilgili saldırılar yaşamışız. Almanya'nın doğu ve batısı ile ilgili bir takım konularımız gündeme gelmiş. İşte Amerika'da başbakan değişimleri olmuş gibi ya da işte pardon başbakan değişimleri olmuş diyorum. İşte Amerikan başkanının işte Çin'e gitmesi, Çin'le ilişki içerisinde olması gibi konuları yani yaşamışız. Japonya ve Çin arasındaki ilişkiler çok fazlasıyla o dönemde gündeme gelmiş. Aynı anda muhalefet bacağı dedim mesela. Geçmişte de işte İsmet İnönü CHP'yi bırakıyor. Ecevit o dönemde CHP yönetimini alıyor. Yani muhalefet dememin sebebi de o. Buraların tarihçesini dediğim gibi ben uzun uzun hatta 10 bölümlük bir belgesel tadında çektim. Şu an böyle hani özet olarak veriyorum sana burada. Bunları biz bir güzel ülke olarak yaşamışız. Ne oldu şimdi? Ülke olarak işte ne bileyim Ankara -30'ları falan görmüş. Bu işte Osmanlı'dan kalma borçlarımız varmış. Bu borçları Türkiye üstlenmiş. Hani ülke değişimi oldu ya Osmanlı'dan Türkiye'ye geçti ya.
yani Türkiye adını aldı ya, ondan sonra geçmişimizin borçları Bir ödendi. imparatorluk yıkıldı, cumhuriyet kuruldu mesela. Ama o imparatorluğun borçlarını Türkiye üstlenmiş ve onları da ödemiş. Yani hem parayla ilgili, hem ilişkilerle ilgili, hem suikastlarla ilgili, hem muhalefetteki değişimlerle ilgili, hem yurt dışında Çin, Japonya ve Amerika'da, Almanya'da, Münih'te yaşanılan olaylar gibi. Demek ki bizim yine bu zaman içerisinde, anladın mı? Bu zaman içerisinde bir takım gündemlerimizin olacağını bize gösteriyor. İşte Fransız ihtilali mesela o dönemlerde, daha da geçmişlere gittiğimizde bunlar yaşanmış. Demek ki bunlarla ilgili olağanüstü haller var. Anlatabiliyor muyum? Mesela çok çok daha ilerisine, hani bu tutulmanın çok çok daha ilerlerine gittiğimizde işte Hiroşima bombalarını falan fistan görüyoruz yani. Çünkü Koç'un da Satürn'le Neptün'ün kavuşum açılarını yine o döngüler içerisinde yaşamışız da benim ülkem bunu daha yeni deneyimliyor yani Satürn Neptün'ü, çünkü daha genç 100 yıllık bir ülkedeyiz biz. Biz bunu daha yeni deneyimleyeceğiz ülkemizde. Ama tutulmanın Saros döngüsünü, bu biraz önce saymış olduğum tarihlerde ben birer birer yaşamışım ve benim hayatıma da bunlar gelmiş. İşte deniz gezmiş olaylarıymış, yok ayaklanmalarmış, yok bilmem nemiş, yok suikastlarmış, yok Türk Hava Yolları'nın uçağının düşmesiymiş gibi gibi. Ben bunları bir güzel yaşamışım. Anlatabiliyor muyum? Deprem yaşamışım. Demek ki benim bunlara dikkat etmem gerekiyor. Şimdi elimizden bakın. Elimizden ne kadar çok önlem almamız gerekirse, yani biz bireysel hayatlarımızda ne kadarını becerebilirsek o kadarı bizim hayatımızda kârdır. Anlatabiliyor muyum? Peki şunu soracağım hocam. Çok araya gireceğim hemen ama çok merak ettim. Şimdi bu bahsettiğiniz süreç ne zamana kadar böyle gidecek? Yani 27 Şubat için diyorum. Ne zamana kadar biz bu şekilde gidecek, gergin olacak? Hani bir oh diyeceğimiz bir ara olmayacak mı? Şimdi tutulmayı mı söylüyorsun, ay yalpalanmasını mı söylüyorsun? Yani siz şöyle dediniz ya, 15 Şubat'tan 11 Mart'a kadar olan aralık. O ay yalpalanmasıydı. Bu Heh. ay yalpalanmasıydı. O dönemlerde biz buna dikkat edeceğiz. Bu o ay yalpalanmasıydı. Ama tutulmanın etkisi hayatımızda 2,5 yıl sürecek. Hani 17 Şubat'taki tutulmanın etkisi 2,5 yılımıza mal olacak. Ama ve lakin yalpalanma ise biraz önce verdiğim tarihler arasında geçerli. Hani ikisini birbirinden ayır. Sadece şunu söylemek istedim. Tutulma, tamam mı? Tutulma 2,5 sene sürdüğü için içinde bir de böyle yalpalama olduğu zamanlarda o günlerdeki enerji tap noktaya çıkacak. Bir de Güneş Uranüs dik açısı başladı. Bu da demektir ki ani olaylar yaşanacaktır. Şimdi bana şunu sor bak. Bak bunu sana net cevaplayayım. Peki bunlar var. Ben bireysel hayatımda bu enerjiyi alıp da nasıl pozitife çeviririm? Bak asıl orada büyük bir olayımız var. Onu hemen söyleyelim. Ben burada oturup bu kadar negatifliliği evet yaşayacağım. Dünya içerisindeki olan olaylara herhangi bir şekilde müdahilim fazla olamayabilir ama küçük de olsa bir kelebek etkisi verebilirim. Ne yapabilirim? Uranüs aynı anda haritamızda büyük sürprizleri de getirir. Demek ki ben eğer bugüne kadar bireysel haritamı güzel kullandıysam, bak bireysel haritamı bilinçli ya da bilinçsiz güzel kullandıysam ben Uranüs'ü haritalarda Hızır olarak görürüm. Bu da bana şunu gösterir. Demek ki benim bu hayatım içerisinde haritayı sağlıklı kullandıysam belki babadan, belki kocadan, belki devletten, belki çevremdeki büyük insanlardan, belki teknoloji kanalından benim hayatıma birisi Hızır gibi gelecektir
ve bu giren insan en üst tap noktaya çıkartacaktır. Ha, ben haritamı berbat kullandıysam, kötü kullandıysam, bugüne kadar atıyorum işte hep söylediğim gibi ya kör şeytan olmuşumdur, ya manipüle ediyorumdur, ya çok ben biliyorum diyorumdur, anladın mı? Ya bir narsisimdir, ya bir kötülük yapıyorumdur. İşte o zaman ben ne olacağım? O zaman Uranüs beni alır, elektroşokluk hale getirir. Yani ne yapar? Beni bir kalp krizi geçirttirir, bana büyük bir ondan sonra arıza verir. Mesela atıyorum uçağa binerim, uçak düşer. Zaten şu an gökyüzünde uçak kazaları korkunç. Uranüs işin içinde. Yandı geçen bir motoru yandı galiba. Nereye gidiyordu? Hangi ülke? Bir uçağın motoru yandı ya acil iniş yaptı. Ha, haberim yok. Neresi? Neresiydi ya? Şimdi haberlerde görmüş. Dur bakayım hatta siz anlatırken. Uçak yandı diyeyim. Yandı iniş yaptı diyeyim. Söyleyeceğim. Yani olur. Uçak kazaları olur. Uçaklarla ilgili olur. Hava yolları personelleriyle ilgili olaylar gündeme gelebilir. Kokpit mi diyorlar? Ne diyorlar o uçak pilotlarının olduğu yere? Kokpitte. Orayla ilgili. Antalya Manchester için gitmek için havalanan uçak. Ha, yolcuların kavgası nedeniyle iniş yaptı diyor. Bir tane de yanan uçak vardı ya. Onu da bulunca söyleyeceğim. Valla Havada ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu olayların hepsi olur. Bu saatten sonra daha da tap nokta olur. Mesela işte pilotların mesela odaları çok aranabilir. Orada kokpit. olağanüstü olaylar orada çıkabilir. Ne gibi? Yani her şey olabilir. İşte Uranüs içinde. Fuhuş değil de yani böyle şey mi? Pamfili film. O da olabilir. Orada kaçakçılık da olabilir. Anladın mı? Bak orada kaçakçılık da olabilir. Olabilir. Ya da o oradaki kullanılan malzemelerle ilgili elektronik bir takım arızalar olabilir. Adam iniş takımlarını açamaz, inişi göremez, ne bileyim ya da yanlış göstergeler olabilir. Ya da Allah korusun uçağı kullanırken kalp krizi geçirebilir. Yüksek tansiyonu çıkabilir gibi 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 olaylar yaşayabilir ya da işte uçak kilitlenebilir. Hani olasılıkları şu an aklıma gelenleri sayıyorum. Uçak kilitlenip gidebilir. Uçak kaybolabilir. Ay Allah korusun. Yani gökyüzünde uçaklar kaybolabilir. O kaybolma esnasında atıyorum uçak normal uçuyordur. İşte belki de aleni bir şekilde görünmez bir uçak da önünden geçiyordur. Bu ikisi birbirine çarpar. Bu uçak niye düştü diye kimse çözemez. Halbuki o sırada görünmez bir uçakla çarpışıyordur. Bir de herkeste bir uzaylı konuşması çok olacağını düşünüyorum. Herkeste bir uzaylı konuşacak. Uzaylılar geliyor, uzaylılar gidiyor, uzayda şu oluyor, uzayla ilgili, NASA ile ilgili, uzayla ilgili çeşitli teknolojik gelişmelerin de sağlanacağını, işte bugüne kadar belki de bu uzaylılarla ilgili, onunla bununla ilgili bilinmeyen bir takım konuların da gündeme geleceğini de söyleyebilirim. Bak çok güzel bir şey söyledim ben. Geçenlerde dedim ki ben dedim işte durduk yere hatta bunu söyledim. Ortada hiç haber yoktu, hiçbir şey yoktu. Sadece bu dünyada yaşanan bu dosya konuşuluyordu ve bu dosyanın içerisinde dedim ki ben kesinlikle Michael Jackson'ın öldüğüne inanmıyorum ve bununla alakalı onun yaşadığını düşünüyorum. Eğer yaşasaydı da onu içeriye atacaklardı ve çocuklara yapılan operasyon yani ne diyorlar? Anladık, istismarı diyorsunuz. Ha, onunla ilgili başının derde girebileceğini çünkü o öyle haberlere doğru gidiyordu. Ondan sonra o haberlerin arkasından birdenbire Michael Jackson'ın ölüm haberi geldi. Bilmem ne oldu, sansasyon oldu, doktor içeri alındı falan filan neyse. Bakar mısın şu an bak ben bunu söyledim. Birkaç gün sonra Michael Jackson'ın bu çocukları kaçırılması engellendiğini engellemek için işte çaba sarf Epstein'e katılmamış. evet
engel olduğunu, onu bunu olduğunu falan filan haberleri çıktı. Çünkü içeriye atacaklardı onu bu konuyla ilgili. Yani haritası bunu gayet net gösteriyordu ve o da ortadan kendisini yok ettirdi. Ben hala bir daha söylüyorum. Ben öldüğüne inanmıyorum. Harita öldüğünü göstermiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani biz bunların hepsini harita üstünden görebiliyoruz işte. Ben hala bunların kendi içlerinde de ayrı ayrı tarikatlara bağlı olduğunu düşünüyorum. O Hani sanatçılar mı? Peki hocam bunu biz Türkiye'deki sanatçılarda da görecek miyiz? evet, evet, Çünkü Vatikan dediniz. Mesela bizim bundan önce yaptığımız canlı yayında Vatikan'ı işaret ettiniz. Onunla ilgili bir öngörü de çıktı. Onu da paylaşacağız sayfada evet, ama evet. şimdi bu Türkiye ile bağlantısını ben orayı tam kuramadım kafamda. Vallahi Vatikan'la ne alaka? valla ben sana bir şey söyleyeyim. Orası zaten Vatikan'ın özelliğine paralı insanları, kiliseye yardım eden insanları ön planda tutmak. Her şekilde olursa olsun onları korumak, kollamak. Ya ben zaten orayı hiç çözemedim. Zaten orası kendi başına bir muamma. Oranın da gerçekleri ortaya dökülecek. Asıl orası döküldüğü zaman Pandora'nın kutusu gibi ortalık tarumar olur herhalde diye düşünüyorum. Çünkü ben oranın mahzenlerinde daha büyük sapkınlıklar yaşandığını da düşünüyorum. Ya da belli ritüellerin yapıldığını düşünüyorum ve bu ritüellerin de artık kan doldurucunun bile ötesinde olabileceğini düşünüyorum. Şimdi burada ileri gelen insanların da burayla bağlantısı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir de hatırlarsan bunu seninle ya birinci ya ikinci yayınımızda konuşmuştuk. Ben bir kaplumbağa ile ilgili yapılan bir gemiyi konuşmuştuk Evet. seninle. Ve bu kaplumbağa gemisiyle ilgili dünyadaki bütün ultra zenginlerin ondan sonra bu gemiden hepsinin bir oda aldığını ve gemide satılan yer artık kalmadığını, senin benim gibi halkın ortada kaldığını konuşmuştuk hatırlıyorsan. Hı hı. Ve bu gemi ne büyük bir tesadüftür ki demiştim. 2029 ve 2030 yılları arasında müteahhitleri ve yapan firma tarafından teslim edileceği söylüyor. Çok manidar bir yıl. Bak bunun da özellikle iletiyorum demiştim. Şimdi orayı alan herkesin aslında fişlendiğini ve o gemiyi alan kişilerin yani oradaki kamera alan kişilerin hayatlarıyla ilgili sürekli skandal duyacağımızı söylemeye çalışıyorum Aysucuğum. Oo. Çok Ben büyük bir iddia. Öngörü. yani ben zaten sevmem küçük şeyler yapmayı biliyorsun. Evet çok iddialı. Çok iddialı. Matruşka bebek gibi çıktıkça çıkacak içinden diyorsunuz. Peki Yani o hocam geminin listesi elimizde olsa inan bana bak o geminin satın alınanların ki bunlar gizlidir eminim. O geminin o odalarını, kameralarını satın alanların listesi olsa ve şu an yaşanan bir kişi listesine baksak inan bana orayla burası tek tek çek ederiz ha. Ha bugün bunun hayatı, bugün de bunun hayatı. Bugün de bunun hayatı, bugün de bunun hayatı. O listede olanlar tek tek bak tek tek diyorum. Ha bu da çıkacaktır eninde sonunda Aysu bu bir sene sonra 2 sene sonra o geminin listesi kesinlikle dökülecektir. Yani ben mesela şöyle koşuşturmayı becerebilen bir tip olabilsem isterinden isterine ama giderim o gemiyi kameralarını daha doğrusu alan insanların listesine oradan girer buradan çıkar elde etmeye çalışıyorum. Çünkü şu an dünyada yaşanılan ve yaşanılacak olan olağanüstü hallerin tamamı aslında oradaki gemideki listenin içerisinde. Ve sen şimdi zannediyor musun ki sadece onu yurt dışındakiler aldı? Tabii ki Türkiye'deki zenginler de aldı. Hani bana soru soruyorsun ya bak ben o soruyu buraya bağladım onun için. evet, O enteresan. gemiden Türkiye'den de alanlar var.
Şimdi onlar da orada düşünüp taşınsınlar. Herkes o gemiye giderek kendini fişletti Aysucuğum. Bu kadar basit. Hocam biraz Türkiye'ye dönelim istiyorum. Burada mesela kademeli emeklilikle ilgili bir soru var. Gürler Hanım demiş ki kademeli emeklilik ne olur, çıkar mı? Çıkar. Hele bu yılın son dönemlerine doğru ondan sonra üst üste emeklilik olayları gündeme çıkar. Yasa çıkar. Yani Bir diğer soruya geçiyorum. Ağustos ayı, özellikle Ağustos ayı ve sonrasında da ne kadar çoktan çıkmış olur onlar. Ya da işte bu zaman, yani seneye bu zamanlara kalmaz. İmkanı yok. Nermin Hanım diyor ki burun ameliyatı için güzel tarihler var mı? Maalesef ki bu böyle bir yani böyle bir soru. Birincisi kişinin sağlık evine, haritasının tamamına, onun izin verip vermeyeceğine göre değişir. Artı bu bir operasyonsa zaten komple, yani isteğe bağlı bir operasyonsa komple haritasına bakılarak çalışılmalı. Ama doktor acil diyorsa zaten o zaman doktorun dediği yapılmalı. Bir de hocam şeyi soruyorlar. Kıbrıs için detaylı bir yorum bekliyorlar sizden. Ömer Bey sormuş. Kıbrıs bence çok stresli. Kıbrıs'la ilgili yani birincisi doğal olarak, yani doğa afetlerine çok açık, onu söyleyebilirim Kıbrıs'ın. Ondan sonra ikincisi ise Kıbrıs sanki kendi yönetim şeklini belli bir noktadan sonra kendi oylamasıyla değiştirebileceğini düşünüyorum ben. O kadar diyeyim. Ben o Peki kadar. hocam son blokta biraz böyle eğer varsa hazırlıklıysanız bunu şimdi çat diye soracağım ama bireysel olarak birazcık burçlara girelim mi? Burç böyle. Girelim. Kısa Yok, kısa burç yorumları yapabilirsek sevinirim. tamam, girelim. Problem değil. Mesela koç ve yükselen koçlara baktığımız zaman arkadaşları, sosyal çevresi, ondan sonra organizasyonlar, gruplar, işte işten çıkmalar ya da işe girmeler, iş kazancı ile ilgili konular, işini revize etmeyle ilgili bir takım olaylar içerisine girebilir ya da yeni gruplar içerisine girebilir. Ben sevgili koçları şöyle bir nacizane tavsiyede bulunmak istiyorum. Bugüne kadar çok çocuksu davrandınız, güdüsel davrandınız, istekleriniz ben bunu istiyorum deyip her haltı kendinize çocuksu bir şekilde hayattan ısrar ede aldınız, fakat hala zirvede olduğunuzu düşünüyorsunuz ama zirvede yalnızlığı yaşıyorsunuz ve bir çocuğun kulağını çeker gibi herkesin çektiğini de fark ediyorsunuz. Bu da sizin agresyonunuzu arttırıyor. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Birazcık daha kendi yaşınızın insanı gibi olmanız gerekiyor. Kaç yaşında olduysanız o yaşınıza göre davranmanızı tavsiye ederim. Çünkü tam da tepenizde Satürn ve Neptün var. Yani bu da demektir ki aklını başına al, olgunlaş, hayatın dizginlerini eline al der. Boğa ve yükselen boğalara baktığımız zaman bu da kariyer hayatı ile ilgili, ondan sonra yine iş statüsü ile ilgili, sağlığı ile ilgili, eşiyle ilgili, babası ile ilgili, ondan sonra çocukları ile ilgili, anne ile ilgili ya da annenin sağlığı ile ilgili bir takım gündemlerinin olacağını bize gösterir. Para kazanmak, para harcamak, sağlığa para harcamak, herkesin konforunu aynı anda sağlamak, bu gerek parasal olarak gerek yaşam kalitesi olarak bunlarla ilgili çok mücadele vereceğini sevgili boğaların görüyorum. Onlara da nacizane tavsiyem şu: çok fazla sabitlikte kalmayın, dediğim dedik olmayın. Bu kadar, evet, boğalar parayı çok sever. İşte malı mülkü de çok sever. Ama siz ne kadar çok para derseniz o kadar itibar kaybedeceksiniz. Bunu sakın unutmayın. İtibar kaybetmek sadece
statü olarak kendini vermez. İtibar kelimesini de çok geniş bir pencereden bakmak gerekiyor. Mesela siz bir annesinizdir ama çocuğunuzun gözünde itibarınız kalmaz. Bir evlatsınızdır, babanızın, ananızın gözünde itibarınız kalmaz gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bu kadar paraya aşık olmayın derim. Çünkü sizi para asit gibi eritecektir. Bunu sakın unutmayın. Yükselen ikizlere geldiğimiz zaman bunlar yaşam felsefesiyle ilgili, hayat felsefesiyle ilgili, koşuşturmaları ile ilgili, yasalarla ilgili, hukukla ilgili, mahkemelerle ilgili, yabancılarla ilişkileriyle ilgili, uluslararası ilişkilerle ilgili, uzun seyahatler, yurt dışına gitmek, pasaport almak, konsolosluklarla uğraşmak gibi gündemleriniz olabilir. Sizlere de nacizane söyleyeceğim şu, çok acele karar veriyorsunuz, çok hızlı karar veriyorsunuz. Aynı anda bir onu birbirine sokuyorsunuz bilgileri. Eğer bir kitap okuyorsanız ya da yaşam felsefenizi geliştirecek kitaplar okuyorsanız çok fazla her şeyi birbirine sokuyorsunuz. Ya da işte bir ülkeye gideceksiniz. O ülkeye de gideyim, ona da gideyim, ona da gideyim derken ya da bir plan yapıyorsunuz. İşte 2 gün orada kalırım, 3 gün burada kalırım derken yolda her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Birazcık böyle derli toplu olup derli toplu kararlar verip maymun iştahlı olmaktan kaynaklı dalgınlıklara, kayıplara, ondan sonra bir takım aksamalara sebebiyet verebilirsiniz. Ne bileyim atıyorum işte bir adaya gidecektir. O adada kendine bir taksi hazırlamıştır ya da bir yol rehberi hazırlamıştır. Ondan sonra rehber gelmez ya da arabayı kaçırır orada sap gibi kalır gibi aksaklıklarla burun buruna kalabilir. Nacizane tavsiyem bunlara dikkat etmeleri olacaktır. Yengeçlere geldiğimizde yengeçler burada alacaklar, verecekler, ameliyatlar, eşten gelen kazançlar, ortaklıklardan gelen kazançlar, sigortalar, burslar, nafakalar, vergiler, trafik cezaları, vergi cezaları, kredi kartları gibi böyle olaylarla ya da ne bileyim para kayıpları, birdenbire borç çıkması, yok bir yere harç ödemek, yok bir yere pul parası ödemek gibi olaylarla burun buruna kalabilir. Benim onlara tavsiyem şu, e, yapmanız gereken kadarını yapın. Ceza ödemeyecek şekilde kendinizi ayarlayın. Çünkü birazcık böyle ağırdan konuları alabilirsiniz. Hallederim, sonra hallederim, şimdi değil, sonra yapayım bilmem ne. Eğer işlerinizi sonraya bırakırsanız bu iş daha da büyüyecek. Atıyorum cezayı sonraya bıraktınız. Faiz artacak gibi düşünün. Ya da bir evrağı hemen çözecekken yine sonraya bıraktınız. Daha büyük problem çıkacak gibi düşünün. Bu yüzden de lütfen dikkatli olun derim. Birazcık ağır kanlılığınızı üstünüzden atınız derim. Bunun haricinde aslan ve yükselen aslanlara geldiğimizde aslanlar çocuklarıyla ilgilenecekler, çocuklarıyla ilgili koşuşturacaklar. Zaten aslanlar çocuklarıyla arkadaş gibidirler açıkçası. Ve açık düşmanlıklara çok açıklar. Bir takım davaları varsa bir takım işte anlaşmalar ya da ne diyorlar ona uzlaşma mı diyorlar ne diyorlar arabulucu diyorlar ya da Arabulucu. arabuluculuk işleri varsa ondan sonra işte boşanmayı düşünüyorlarsa işte karşılıklı anlaşarak arkadaşçana ayrılmayı tercih edecekleri bir süreç olabilir. Ya da ilişkilerine üçüncü bir kişi giriyorsa bunlar tam böyle arkadaş gibi ayrılacakken sapla saman birbirine karışabilir, birbirlerine de girebilirler. İşte çocukların velayetiyle ilgili anlaşmada problem yaşayabilirler. İşte birbirleriyle arkadaş gibiyken birbirlerine birdenbire göz göre göre düşmanlık yapabilirler. Buranın pozitif tarafında kalmalarını, birbirleriyle kendi burçlarının onlardan istediği gibi arkadaş gibi kalmalarını tavsiye ederim. Eğer bunun negatif tarafını çalıştırırsanız, onu da söyleyeyim sevgili aslanlar,
ciddi anlamda dolaşım sistemi, kalple ilgili problemler, yüksek tansiyon ya da felçle alakalı pozisyonlar yaşarsınız. Aynı şey, buna benzer bir durumu Kova burcuna gelince de zaten zikredeceğim. Geldik terazilere diyorum ya, ne güzel duydum. Başak burçlarına. Başak bize. Evet, evet, Başaklara Siz de bunlar yükselen bir Başak olarak. aynen. Bakın, küçük baş hayvanlar diyor. Evcil hayvanlar, küçük baş hayvanlar. Buranın anlattığı şeyler işte aslar, üstler, çalışma ortamı, kiracılar, günlük yaşamın organize edilmesi, çalıştığımız alanlar, çalıştığımız insanlarla ilgili konuları veriyor. Ben bir yükselen Başak olarak bunu nasıl deneyimlediğimi hemen söylüyorum. Mesela evcil hayvanlar diyor. Eğer sen diyor evcil hayvan sahiplenmezsen senin hastalık sana getireceğim diyor. Ondan sonra senin günlük çalıştığın insanlarla başına dert açacağım diyor. Ya da işte günlük olarak senin küçük küçük hırsızlıklara hırsızlıklara ya da küçük küçük hiç farkında olmadan senden bir takım gerekli gereksiz eşyalarının bozulmasından kaynaklı senden para çıkmasına vesile olacağım diyor. Peki ben bunu kendi adıma ne yapıyorum? Hayvan sahipleniyorum şimdi. Allah'ın izniyle geliyor ve gelir gelmez de gelen hayvanı mahvetmişler, hemen operasyona sokacağım mesela. Benim yani önümüzdeki hafta pazartesi ölmez sağ kalırsam benim yeni köpüşüm geliyor mesela. İnşallah. O Evet. netleşti mi o iş? Yani işte veterinere götüreceğim ama ben şöyle bir karar aldım. Hatta onun için B planı bile hazırladım. Benim bir tane öğrencim var. Sağ olsun Necla, buradan onu kocaman öpüyorum. Eğer Venüs'le köpek anlaşamazsa, ki ben bütün operasyonlarını yaptıracağım, hayvan uzun zamandan beri aşısında olmamış. Hepsini yaptıracağım, ettireceğim. Eğer dediğim gibi Venüs'te didişirlerse, bir sıkıntı olursa, çünkü hayvanın gözünde de problem var, kafasında da, o hayvan şiddete maruz. Evet, bahsettiniz. Telefonda da konuştuk bunu. Evet. Onu alacağım ve en kötü şartlarda iyileştirdikten sonra onu Necla'ya vereceğim. Çünkü Necla çok güzel hayvan bakıyor. İçimde çok rahat edecek ve ben onu 7/24 Necla'dan da takip edebileceğim. Ama o hayvanı onların elinden kurtaracağım yani. Kesinlikle kararlıyım. İlk önce çipini kendi üstüme alacağım. Bütün operasyonlarını rahat yapayım diye. İyileştireceğim, edeceğim. Anlaşırsa ömür boyu başım gözüm üstüne. Ömür boyu annesi olurum ama bir sıkıntı olursa onu da zarara sokmayıp bunu da zarara sokmamak adına hatta şey bile düşünüyorum. Hayvan eğitimi var ya, eğitmenlere. Hayvan eğitmenlerine de bir tur yapacağım. Yani hemen öyle pes Ama etmek. hocam ona dikkat edin ya. O eğitmenler de biliyorsunuz döverek eğitiyorlarmış. Öyle bir haber çıkmıştı. Allah Hayır, benim gözümün önünde, benim evimin içinde eğitilecek bu köpekler. Yani ben bunların dışarıda çiş eğitimi almasını istemiyorum. Evin içerisinde birbirleriyle iyi anlaşacakları, ikisinin de benim sözümü dinleyecekleri eğitimden bahsediyorum. Eğer bunu becerebilirsem başım gözüm üstüne ömür boyu annesi olacağım. Ama eğer başaramazsam, çünkü bazıları her birinin karakteri var. Olmazsa da o zaman Necla'ya transfer edeceğim. İyi Ama düşünmüşsünüz. evet, ömür boyu ben Necla'dayken bakacağım ona. Benim bir arkadaşım vardı işte sizin gibi köpek sahiplendi. Sonra köpeği eğitime gönderdi. İşte bir 15 gün mü ne işte kamp bir şey galiba eğitim. Ondan sonra döndü köpek. Sonra terlik böyle varmış ayağında. Onu şöyle kenara köpek terliği görünce korkuyormuş. Demiş bu işte bir anormallik var. Bu köpek eve geldiğinden beri terliği görünce korkuyor. Meğersem sonra ortaya çıktı ki herhalde o şikayetçi de oldu. Dövmüşler köpeği, öyle eğitmişler. Benim bir tane arkadaşım eğitime vermiş kızının köpeğini. Ondan sonra daha 3. günü köpeğe ne yapmışlarsa, köpek kalp krizi geçirip öldü. Of, dikkat etmek. Ben bunu bildiğim için benim çişle ilgili ya da tuvaletle ilgili bir sıkıntım yok. Zaten ben eve halı sermiyorum. Artı Venüs'ün zaten çiş petinin yeri belli. Ona da öyle eğiteceğim. Çünkü rahat eğitebilirim ben bu evin içinde. Hı hı. Benim istediğim şey şu: birbirlerine zarar vermesinler.
birbirleriyle sadece oyun oynayabilsinler Anlaştılar. ve ısırma operasyonları olmasın. Yani anladın mı? Ben Evet. evin içinde uyum eğitimi aldırtacağım. Becerebilirsek ne ala. Beceremezsek de yine dediğim gibi ben bir B planı oluşturdum. Hatta bunu da bugün sağ olsun Necla'yla konuştum. Dedim ben çipini üstüme alacağım. Sonra çipi sana devredebilir miyim? Alır mısın dedim. Seve seve hocam dedi. Başım gözüm üstüne alırım. İyi. Ona Güzel. anne alırım dedi. Ben de öyle bir karar verdim. Ama o aileden o köpeği kurtaracağım. Köpeğin tam şu tepesinde ki Venüs'ün cinsinde bak. Venüs'ün cinsinde şu kadar bak. Bu kadar. Bu kadar büyüklük ya. Et dışarı fırlamış ve içi sıvı dolu. Ne olduğunu anlayamıyorum. Onu bırak ben bugün veterinerimi aradım. Benim veterinerimin de annesi vefat etmiş. Kadın cenazede memlekete gitmiş. Nasıl olacak bilmiyorum o iş. Ay 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 ay. Yani veteriner ortada yok. Şimdi karşı tarafa veteriner ortada yok desem inanmayacak da bana. Görüyor musun? Çünkü köpeği anında vermek istiyorlar. Neyse. Bakacağız. Başak çıktı hocam. Evet. Geldik terazilere. Terazi ve yükselen terazilere baktığımızda aşk hayatı ile ilgili bence terazilerin %99'u evlenir. Gözünüz aydın olsun teraziler. Ben evlenmek istemiyorum, özgürlüğüme düşkün diyen teraziler de evlenir. Bu 2,5 sene içerisinde bunların mutlaka hayatları ile ilgili, özel hayatları ile ilgili 180 derece değişim ve dönüşüm olacağını düşünüyorum. Yani evlenebilirler, çocuk sahibi olabilirler. Ondan sonracığıma ikili ilişkileri çok gündemde olacakmış gibi gözüküyor. Evli olanlar da eşleriyle tekraren bir aşk özleyebilirler. Ondan sonra ne bileyim çocuklarının sanatları, sanat çalışmaları ya da işte bir takım etkinlikleriyle ilgili gündemleri olabilir. Bazı teraziler spora başlayabilir ya da işte ne bileyim belli bir kabiliyetleri vardır. Hobiler edinebilirler. Sanatsal hobiler edinebilirler, normal hobiler edinebilirler. Vallahi teraziler artık hayatın tadını çıkartmak isteyecekleri bir sürece giriyorlar. Çünkü bugüne kadar hep kararsız kaldıkları için sağ olsun kendileri bir oraya bir buraya gidip doğru dürüst bir karar veremedikleri için hep hayatı kaçırdıklarını fark edecekler. Ve şimdi hayatı kaçırmak istemeyecekler. Ben terazilere şunu söyleyeyim. Yaşadığın her anın doya doya tadını çıkart ama bunu yaparken abartma. Abartmadan yap. Uktelerin kalmasın ama uktelerimi yerine getireceğim derken de çevrendeki diğer insanların yaşama alanını mahvetme. Sadece ve sadece olması gerektiği kadar içindeki ukteleri yerine getir derim ben. Yani onlara söyleyeceğim bu olur. Akrep ve yükselen akrepler bunlar da eşleriyle ilgili, sağlık durumları ile ilgili, babanın sağlığı ile ilgili, atayla ilgili, atalardan gelen miraslarla ilgili, belki kökleriyle ilgili, ev, emlak, arazi ile ilgili, mal, mülk konuları ile ilgili, ailenin içerisinde olabilir. Bu tarz konular konuşulabilir ya da bu onlara böyle bir miras kalabilir ya da kendileri böyle bir mal sahibi olabilir. Yani akrep burçlarının parayla, emlakla, alım satımla çok fazla işler olacak. Mesela kişi akrep burcudur, hiçbir mesleği yoktur, ne işini yapayım diye kafasında gidip geliyordur. Bu aralar emlak işleri yapabilir, mal alıp satabilir gibi düşünebilirsin. Ya da ne bileyim anneden babadan ya da ata topraklarından kendine bir miras kalabilir. Ya da kendisi bir mal mülk alabilir gibi. Yani hep ana konu emlak, mal. Bir de bunların tamamı geçmişten getirmiş oldukları ata karmalarını temizlemek için güzel. Mesela mesela sana şöyle söyleyeyim. Biz mesela karma danışmanlığı yaparken karma danışmanlığının yanında ata köklerini temizleyecek meditasyonda yanına veriyoruz mesela. Bunun gibi bu tarz çalışmalar olabilir.
ata karmalarını temizleyebilirler. Çünkü ata kökleriyle ilgili de bir arınma, bir şifalanma süreci yaşıyorlar. Ya bana kalsa akrep burçlarına eğer ev emlak işleri yoksa böyle bir şekilde şifalandırmaları tercih ederim. Bir de çocuklarının eğitimleriyle ilgili, çocuklarının işte bir takım kurallara uyması ile ilgili eğer çocuklar olanlar varsa krizler yaşayabilirler. Çocukları onların sözünü dinlemeyebilir. Yay ve yükselen yaylara geldiğimizde onlar kuzenler, kardeşler, kısa yolculuklar, iletişim, yazma, çizme, haberleşme gibi gündemleri söz konusu olabilir. Ve burada benim yaylara söyleyeceğim şey şu. Ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerektiği, çok fazla büyük konuştuklarınızın önünüze döküldüğünü, artık idrak etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Özellikle de yay süterlimi olanlar kendim ettim, kendim buldum, mum gibi sarardım, soldum şarkısını çok net söyleyeceklerdir. Çünkü geçmişte çok büyük konuşmuşlardır, büyük davranmışlardır. Hani hepsi için söylemiyorum ama bir kısmı bunu yapmıştır. Ve şimdi bununla ilgili bir takım bedeller ödüyorlardır. Ondan sonra da kendi kendilerine şunu soruyorlardır. Ben ne yaptım da bunu yaşıyorum? Sen ne yaptın? Sen oturdun büyük konuştun. Büyük lokmaya büyük konuşma demiş atalarımız. Sen bunu yaptın. Şimdi ne yapmaları gerekiyor? Bence şimdi eğer büyük konuşanlar varsa sistemden özür dilemeleri ve ellerinden geldiğince de illa her şey para değil biliyorsun. Gidersin bir yere su koyarsın hayvana, gidersin bir yaşlının evini temizlersin. Gidersin birisinin poşetlerini taşırsın. Yani hep bir Allah razı olsun kelimesi alınabileceği eylemler bulunmalarını tavsiye ederim. Oğlak ve yükselen oğlaklara geldiğimizde sizler çok böyle katısınız. Birçok oğlağın iş değiştirme operasyonları olacaktır. Para ve manevi kazançlarla ilgili, gelir giderlerle ilgili, yatırımlarla ilgili, ödenmesi gereken borçlarla ilgili ya da düzenli yapılan ödemeler, işte kira düzenli ödenir, elektrik, su, doğalgaz düzenli ödenir gibi ya da kredi kartı borcu varsa düzenli ödenir gibi. Bu düzenli ödemelerin rutinleriyle alakalı sıkıntı yaşayabilirler ya da bazı böyle ödedikleri rutinlerle ilgili atladıkları, unuttukları, dalgınlıklara düştükleri olaylar olabilir. Buraları iyi takip etmeleri gerekiyor. Eğer sıkıntıya düşmüşseniz, maddi olarak sıkıntıya düşmüşseniz de sevgili oğlaklara şunu söyleyeceğim. Birazcık daha esnek olmayı, birazcık daha dar kalıplardan çıkmayı öğrenmenizi istiyor sistem. Birazcık daha empati olmanızı, karşınızdaki insanların size vermiş olduğu akılları değerlendirmenizi gerekiyor. Çünkü oğlakların şöyle bir şeysi var. Yeni şeylere başlamaktan ödleri kopar. Çünkü denenmişi denemek istedikleri için onlara güvenli alan geldiği için bunlar yani yanlış anlamasınlar ama şöyle metaforik bir benzetme yapacağım. Daha güzel anlaşılır. Yani bir koyunu bir yere koyarsın, sürekli orada bir ot var. Kafasını kaldırıp da sağında solunda daha güzel ot varmış, oradan da gideyim bir besleneyim. Kafasında olmaz o oğlaklar. Der ki burası benim güvenlikli alanım. Yıllardır ben buradan yemek yiyorum. Ne yapayım öteki tarafı der. Halbuki öteki tarafta daha büyük bir zenginlik vardır. İşte oğlan bunu kırmasını istiyor sistem. Diyor ki kaldır kafanı. Ben sana başka iş alanları gösteriyorum. Aklını çalıştır. Yenilikçi ol çünkü sen bir öncü burçsun. O zaman sana bunu niye verdim? Bu özelliği niye verdim? Sen bu özelliği denemen için seni bu sıkıntıya soktum diyor. Bence otursunlar bunu bir düşünsünler. Kova burçlarına geldiğimiz zaman biraz önce söylediğim gibi Aslan'da da söylemiştim. Damardı, kılcal damardı, lenflerdi, dünyayı algılamaydı, fiziksel özelliklerde, kan dolaşım sistemiyle ilgiliydi, motivasyonları ile ilgiliydi, kendilerini dışarıya vurmak, dışarıya ifade etmeyle ilgili bir takım durumları olabilir. Yakın arkadaşları, sağlık durumları, yeni başlangıçlar, ivme sıçramaları zaten tutulmalar üstlerinde oluyor yani onların da. Kendilerini patlatırlar. Eğer bugüne kadar haritayı kova burçları güzel kullandıysa ben de bir kova sterlimli ve
Güneşi kova bir insan olarak kendinizi iyi motive ettiyseniz, bugüne kadar Sezar'ın hakkını Sezar'a verdiyseniz, o Sezar da sizi imparator yapacak demektir. Anladınız mı? Kim tutar sizi? Kimse tutamaz. Siz zıplarsınız. Ama ve lakin sağlığınızla ilgili de damar işte sulandırıcılar gibi olaylara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Lenf ödemleriniz falan varsa bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ciğerlerle ilgili, üşütmeyle ilgili, bel bölgesiyle ilgili tutulmalar, omuz, baş, benim bugün mesela öyleydi. Böyle olaylar da yaşayacaksınız. Çünkü neden? Birden fazla olayı üstlenmek zorunda kalacağınız için vücut burada kasılma olarak kendisini veriyor. Yani uyuyorsun ama uyuyamıyorsun. Mesela ben şu an öyleyim. Böyle kolumu kaldıramıyordum sabahleyin. Yani o kadar. Çünkü niye? Aynı anda birden fazla işi halletmek zorunda kalacaksınız. Ve bunu nasıl insani bir güçle bu kadar işi bir arada götüreceğinizi bilemeyeceksiniz. Sorun olacakmış gibi gözüküyor. Hani sağlıksal olarak gerginlikleriniz olacak. Tansiyona falan dikkat edin. Kalbe falan da dikkat edin derim. Sevgili kovalar. Çünkü insan dışı bir çalışma prensibine giriyorsunuz. Ben kendi adıma insan dışına girdim yani. Nasıl çıkacağımı da bilmiyorum. Oo. Fena. Fena ki ne fena. Yani bir taraftan danışmanlık var, bir taraftan dersler var, bir taraftan canlı yayın var. Bir taraftan normal bir eve sahip olduğum için normal hayatım var. Bir taraftan bedenimin kendisine ait bir çalışma metabolizması var. Ya Ceren bir yandan, bir de o oldu maalesef. var, bir taraftan Venüs var, bir taraftan yeni gelecek pöpişimiz var. Bir taraftaki sokakta insanların normal takip ettiği kağıt kürek işlerim var. Yani daha ne Allah oldu? kolaylık versin hocam. Çok karıştı çarşamba. Bildiğin gibi. Evet. Düzelir inşallah. İnşallah. Şimdi geldik. Yemin ediyorum buradan çok teşekkür ediyorum danışanlarıma. Bu dönemde beni idare ediyorlar. Ama ben önümüzdeki hafta gerçekten yine vitesi 5'e takıp bütün biriken danışmanlıklarımı normal günlüğe çevireceğim. Millet beni bekliyor yani haklı ve doğal olarak. Haklı olarak ama ne yapalım bizi de idare edin azıcık sevgili danışanlar. Bu bilgileri de halk bekliyor. Merak etti herkes. Vallahi hepsi birbirine Çat karıştı. çat orta yerimizden çatladık. Birazdan şek kemerlerimizi çözeceğiz. İnşallah. Şimdi balıklara geldiğimizde balıklar da burada arınma süreci yaşayabilir. Yani inzivaya çekilmek isteyebilir, psikolojik arınma olabilir, fiziki arınma olabilir. Kötü alışkanlıkları vardır. Bu alışkanlıklarla ilgili arınma olabilir. Ya da hastaneler, hapishaneler, morglar gibi akıl hastaneleri gibi kapalı alanlarla ilgili bir takım durumlar olabilir ya da kapılarını kapatıp kimseyle konuşmak istemeyebilir. Kayıplar, fedakarlıklar, inzivaya çekilmeler, işte burası aynı anda gizli düşmanlıkları da çok fazlasıyla anlatıyor. Bunlarla ilgili gündem olabilir. Ya da buranın pozitif tarafını biz nasıl çalıştıracağız diye soran balıklara şunu söyleyeyim. Ben nacizane olsa eğer benim böyle bir şartlarım, ekonomik şartlarım da uygunsa mesela ben uzak doğuya giderim. Örnek veriyorum. Uzak doğuya giderim. Uzak doğuda işte böyle inzivaya çekilecek alanlara ya da çalışmalara girebilirim. Sevgili balıklar, hani eğer fırsatınız varsa yurt dışını çalıştırın burada ve şifa veren yerleri çalıştırın. Hani bizim L noktamız, L meridyen mi diyorlar, ne diyorlar? O noktaları çalıştırılacak yerlere gidebilirsiniz. İnziva alanlarına gidin, bol bol dua alanlarına gidin. Güzel böyle mistik yerlere ya da dini yerlere gidebileceğiniz ve buralarda kendinizi birebir Allah'la ya da birebir kendi iç dünyanızda kalabileceğiniz yerleri seçerek kendinizle muhasebe yapıp kendinizi arındırmanızı tavsiye ederim.
Aksi takdirde dediğim gibi hastanelerde, hapishanelerde, morglarda, akıl hastaneleriydi ya da ağır depresyonlardı ya da büyük gizli düşmanlarla çok fazlasıyla uğraşmak zorunda kalırsınız. Sağlıkla ilgili de çok fazla uğraşmak zorunda kalırsınız. Hani bunlara gerek olmaması için. Peki hocam benim hani maddi durumum yok, ben öyle uzak doğuya da gidemem, oraya da gidemem, o zaman ben ne yapayım? O zaman sen kendini kendi evinin içerisinde kendinle kalabileceğin alanlar oluştur. Kendi iç dünyanda iç muhasebeni yap. Kendi kendine hangi konuda zafiyetin var, hangi konuda iyisin, hangi konuda kötüsün, bunlarla bir barış ve o kötü olduğunu, sana zarar veren tarafını elinden geldiğince de iyileştirmeye çalışacak bir takım kendinle konuşmalar yapabilirsin derim ben. Hocam en önemli şeyi unuttuk programı bitirmeden önce. Finans. Herkes diyor ki altın, gümüş ne olacak? İşte ne yapalım? Ekonomiyi soruyorlar. Bunu kısaca bir geçelim. Şimdi ben bir ekonomisyen değilim. Bu da bir ekonomik yatırım değil. Ama ve lakin haritalarda gördüğüm Bitcoin'le kesinlikle oynanmaması gerektiğini, çünkü çok fazla kaygan bir zeminde olduğunu, böyle birdenbire çıkarken güm diye aşağı indirebileceğini görüyoruz. Bu bir. Altın ve gümüşün ondan sonra hatta platyum muydu neydi adını unutuyorum işte bu. Onun bu tip yatırım madenlerinin, yani yeraltı madenlerinin, öyle söyleyeyim, çok fazla değerleneceğini, ama bunun en tap noktasında ise altın ve gümüşün olduğunu bize bir sistem gösteriyor. Onun haricinde arpa, buğday gibi toprağın altında yine yetişen, özellikle de böyle arpa buğday tadındaki bitkilerin çok fazlasıyla hisse senetlerinin falan aşırı derecede artacağını yine sistem bize gösteriyor. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Ama ben hep ne dedim? Çiftçi olun dedim. Çiftçiliği öğrenin dedim. Ata tohumu biriktirin dedim. Kendinizle ilgili, geleceğinizle ilgili küçücük bir toprak da olsa alın dedim. Çiftçi gerçekten dünyanın efendisi. Bırakın ülkenin efendisi olmayı, dünyanın efendisi. Ve biz bunu öğreneceğiz. Çünkü biz balık başa kalksında ay düğümleri, bunu öğrenmeyi hala beceremediğimiz için bu kova aslan aksında 5 tutulma olacak. Bu ilk tutulma. Bundan sonra 4 tutulma daha var. İlk defa böyle bir şey yaşayacağız. Genelde hep 3 ya da 4 tutulma yaşarız. Bu sefer 5 tutulma yaşayacağız. Sistem bize paşa paşa toprağı öğretecek. Toprağın bize getireceği krizleri öğretecek. Çünkü aslan kova aksının çalışması demek, altta boğa akrep aksının çalışması demek. Bundan 1,5-2 sene önce biz boğa aslanla ne yaşadık? Birincisi 6 Şubat depremini yaşadık. İkincisi büyük ekonomik krizi yaşadık. Aynısının daha vahim tablosu gelecek. Ve size şunu söylüyorum. Şimdi mesela bitkilere seller oluyor, görüyorsunuz. Salatalığın kilosu 100 küsür lira olmuş ya. Neden? Çünkü sel geldi, o geldi, bu geldi, seralar gitti, o gitti, bu gitti. Fiyat tavan. Ya salatalık, ya Allah'ın salatalığı nasıl 110 lira olabilir yani kilosu? Anormal bir rakam değil mi? Şimdi yaz geldiği için bitkiler hepten yanacak, kuruyacak ya da doğal afetlerle ilgili bir takım sıkıntılar üst üste olacak. Al sana bütün meyveler gidecek. Peki bu işten fırsat çıkartmak isteyen bazı caniler ne yapacak? Dayayacaklar bitkilere tarım ilaçlarını, hemen olgunlaşsın, hemen büyüsün diye komple hormonu dayayacaklar ve o hormonlar testlerden patlayacak. Bizim yurt dışına gönderdiğimiz, ithalat, ihracat yaptığımız bitkiler Türkiye'nin elinde bir güzel kalacak ve oradaki o kimsenin yemek istemediği bütün kanserojen içerikli yiyecekler Türkiye'ye dağılmaya başlayacak. Bu sefer Sağlık Bakanlığı devreye girecek, bakanlar girecek, basın girecek. Bu sefer o yiyeceklere halk yemekten vazgeçecek. Ama bu sefer halk aç kalacak. Elinde parası var, pulu var ama alacak yiyecek yok. Niye? Çünkü raflarda kanser maddeleri dolaşıyor diye.
Bu sefer ne olacak? İlaç sektörü işin içine girecek. Al sana Neptün, Satürn, Koç. Yasalar çıkartılacak. İlaç sektörü diyecek ki al sana hap bu domatesin hapı. Al sana hap bu balığın hapı. Al sana hap bu işte ne bileyim ıspanağın hapı diyecek. Hepimiz hapçı olacağız. Yemek yerine hap içeceğiz. Çiftçiliği öğrenmiş olan, ata tohumu biriktirmiş olan, küçücük toprağı olan herkes haplanırken o gidecek, kendi ekecek, kendi biçecek ve kendi yiyecek. Her yerde anlatmak istediğimi bak senin kanalında sıfırladım Aysu. Evet, çok güzel bir özet oldu. Sana özet olsun. Bu da benden sana hediye olsun. Sana böyle bir olay yaşayacağız ve biz bunu ne zaman yaşayacağız? Bu 2,5 sene içinde yaşayacağız. Yani biz 2028'in sonuna kadar yarın itibariyle başlıyor bu. 2028'in sonuna kadar ki döngüde tarihi de veriyorum dikkat et. Biz bunu paşa paşa yaşayacağız. Onun için dedim ki küçücük toprağınızda alabiliyorsanız alın. Küçücük bir toprağım var ama toprağım bereketsiz diyorsanız o toprağı bereketlemek için gübre ekin, onu ekin, bunu ekin, havalandırın, ne bileyim nadası sokun, bir şeyler yapın, tarım öğrenin dedik ama niye dedik? Şu an bunun için dedik işte. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Vallahi yine bomba öngörülerle geldiniz. Son bir sorum olacak, aklıma takıldı. Hani hırsızlıklar artacak dediniz ya, nerelerde olacak bu hırsızlıklar? Her yerde. Her yerde. Müzelerde, bankalarda, bu arada bankaların birçoğu kapanacak. Birçok banka kapanacak. Birçok banka tak kapanacak. Hazırlanın buna. Müzelerde, bankalarda, devlet dairelerinde, normal yerlerde, holdinglerde, ondan sonracıma hapishanelerde, hastanelerde, yani aklınıza nereleri geliyorsa. Mesela adliyede bir soygun olmuştu. Geçen büyük bir soygun. Onu zaten söylemiştik. Arkasından soygun oldu. Ben daha da büyüklerini bekliyorum yani. Bu arada mesela soyulmaz denilen müzeler, hatta hatırlarsan bunu öngörülerde söylemiştik. Çıktısını da yapmıştık. Fransa'da Louvre Müzesi'nde, evet, Paris'te. müze soyulur demiştik. Müze soyuldu. Ben sana şunu söyleyeyim. Arkeoloji kazıları var ya, bununla ilgili yapılmış olan hırsızlıkların da cayır cayır gözler önüne döküleceğini de görüyoruz. Oradan yani göreceğiz daha doğrusu. Bir sürü sikkenin nasıl çalındığını, bunlarla ilgili araştırma yapacaklar var ya, kimlere neler gitmiş, ne tarihi eserler çalınmış. Hepsi açığa çıkacak. Ben yemin ediyorum şu an dedektif olsam ya da bir gazeteci olsam kesinlikle atıyorum işte şimdi mesela sallıyorum. Ne yapılıyor? Denizin altından kazı yapıldı. Yok tüneller geçti, yok metro geçti, yok o geçti. Ya İstanbul Boğazı'nın altı zaten hazine deposu gibi. Nerede buradaki bulunanlar? Oturur ben bunların bir güzel dedektif Crusoe gibi çalışırdım mesela. Örnek veriyorum. Yani altından öyle şeyler çıkartırdım ki bak buradan bütün gazetecilere malzeme verin. Bunların hepsini araştırın. Araştırmayı seviyorsanız. Dedektifçiliği seviyorsanız gidin araştırın. Buraların iplerinin ucu nerelere gider? Ağzınız açıkta kalacaktır. Çünkü niye? Ne kadar enteresan olay varsa hepsi başımıza gelecek. Atıyorum işte adliyede soygun oldu. O adliyedeki soygunlar kaç kişiyi bağladı? Nereye gitti bunlar? Daha ne kadarı gitti? Ya da karakollarda soygun oldu. Ne bileyim atıyorum. Bunlar çıkacak ortaya ama ipin ucu kimlere kadar dayanıyor? Bunlara bir bakmak lazım. Bir de ben şöyle bir öngörüde bulunmak istiyorum. Evrak üstünde sahtecilik yapılacaktır. Bu evrak üstündeki sahteciliğin altında büyük bir ekip çalışacaktır. Örnek veriyorum, sallıyorum şimdi hani ne gibi dersen diye söylüyorum. İlla böyle olacak diye demiyorum ama buna benzer olacak. Kadınlar yapıyor daha çok evrakta sahtecilik. Yok, şöyle
Sahtecilik şöyle, örnek veriyorum, sen gittin bankaya bir ödeme yaptın. Eline senin ödendi diye dekont verildi. Ya da gittin bankaya bir fatura para yatırdın. Eline bankaya kaşesini imzasını attı. Evrak verdi, tamam mı? Bu evrağın o an sen bunu hesabında gördün, çıktın, hani yatırdım dedin, ödedim, ya da bir ödemeydi bu. Bunu ödedim dedin, arkanı döndün. Aradan zaman geçti, küt diye sana bir icra ya da bir olay, ya da bu gittin Ödemedin. ödemedin. Nasıl ödemedim? O gün ödedim. Elimde işte dekont var. Bak bu imza var. O nerede? Bu nerede? Anladın? Karambole gittin. Oo, dikkat edin arkadaşlar, aman. Benim vakti zamanında seneler önce bu benim annemle babamın başına gelmişti. Sigortada gelmişti. Hiç unutmuyorum. Un kapalı SSK'da gelmişti ve toplu bir dava açmışlardı o zamanlar. Hı hı. Hiç unutmuyorum. E, Hatta Saadettin Teksoy falan o davayı takip etmişti. Aynen buna benzer bir iş bir daha çıkacak. Annemlerin elinde dekont var. Sigorta falan ödemelerini, her şeyleri yapmışlar. Bütün herkes bu şekilde, binlerce ne kişi var ama primler ödenmemiş gözüküyor. Bize bir borç, inanamazsın, Aman faizleriyle. Allah'ım. Ay, Evet, düşman başına. evet, Düşman başına. bizim ailemiz bunu yaşamıştı. Hatta bizim komşumuz, ondan sonra o da aynı şekilde mağdur, kadın kalp krizi geçirdi ya. Ay ay ay, aman aman, kimsenin başına Allah korusun hocam. Yine bugün öngörülerinizde dolu dolu geçti. 2 saat. Çok teşekkür ediyorum. İki Çok saat mi önemli bir oldu? 2 saat oldu. Artık 2 saat oldu. Herkes sütünü içti. Birazdan yatacaklar. Biz ayaktayız ekip. Ama bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum ben 2 saat olduğunu anlamadım. Gerçekten. Sizin fantazi giyiminize takmışlar diyor yorumlarda. Çok Ayağa kalksam acaba seksi elbise? bulmuşlar. Hayatım, bu bildiğin, Allah'ın bildiğin elbisesi, bak yani eteğimi de Öyle göstereyim. öyle belli oluyor. Kadın dediğin şık olur. Kendine bakar. Aa, siz pijamalarla tabii bizi izliyorsunuz rahat rahat. Biz sizin için süsleniyoruz burada. Hazırlanıyoruz. Takılarımızı, tukularımızı takıyoruz. Demin Sevil Hoca da başka bir şey giymiştim. Size gelene kadar üstümü değiştirdim. Yani özendim. Şimdi ben böyle Fransız tarzı kıyafetleri giymeyi çok seviyorum açıkçası. Böyle Ya biraz da daha frapan. aynen, seviyorum yani. Ondan sonra herhalde Victoria tarzı kıyafetleri daha çok giymeyi sevdiğim için sizlere birazcık değişik gelmiş olabilir. Ama bu bildiğin Allah'ın klasik böyle bir elbisesi. Acaba bordo size neyi çağrıştırdı diye gecenin ikisi. 1 Ocak da geçti. 14 Şubat da geçti. Hocam yalnız bakın, öngörü yaparken o kadar kendinizden geçiyorsunuz ki gözlüğün kırık olduğunu unuttunuz. Neşeniz yerine geldi. Evet, gözlüğüm kırık gerçekten. Allah Ama kilometre düşmedi. peki ben bunu yayının sonunda hatırlatmam. Yayın içerisinde 2 saat aktı. Evet, sağ ol, Allah razı olsun. Zaten sürekli gözlüğe takardım ama onu kesin düşürürdüm. Biraz önce gördün, elimdeydi yani gözlük. Zar zor. Aynen. Çok şükür kazasız belasız gözlükte düşmeden bitirdik. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alayım, sonra kapatalım yayını. Lütfen videonun altına yorumları yazarken algıda seçicilik yapmayın. Çünkü bir kere şunu unutmayın. Bu bilgileri ben size gönlümün rızasıyla bir kere veriyorum. Böyle bir mecburiyetim yok benim. Benim hiçbir meslektaşımın böyle bir mecburiyeti yok. Her birimiz ekranların önüne hangi kanallarda çıkıyorsak gönlümüzün rızasıyla size bu bilgileri veriyoruz. Size verilen gönül bilgisi, gönülden geçen ve büyük bir çalışma sonucu aktarılan bu bilgiler, zannetmeyin ki ben bunlarla ilgili çok çalışıyorum çünkü. Kendi adıma söylüyorum. Bu bilgilerin üstüne yazmış olduğunuz kötü, bakın her türlü eleştiriye kabulüm ama hakaretname öngörülere kesinlikle taviz vermeye niyetim yok. Bu büyük bir nankörlüktür ve burada hakkımı asla helal etmiyorum. Dünya gözüyle de gözünüzün içine bakarak söylüyorum.
Eğer bu bilgi size gidiyorsa ve sizin kalbinize akıyorsa amaç şudur: sizi korkutmak, endişe ya da size bir manik yaşatmak değil. Sizin kendi bireysel hayatınızda nasıl bir önlem alacağınızı ya da almanız gerektiği ile ilgili küçücük de olsa bir ışık tutmaktır. Ben gelmişim 51 yaşına. Bu yaştan sonra bir arayışım da yok. Bir durumum da yok. Anladınız mı? Ha, bu bir 10-20 sene olsaydı, bana bu tarz yorumlar yapsaydınız kafamda hep şu olurdu: evet ya, daha gencim, ondan dolayı böyle diyebiliyorlar. Bunun altında bu da olabilir. Evet, ben de birazcık görünür olmak istiyorum derdim. Ama ben şu an gerçekten hayata karşı eleğimi elmiş duvara sermiş bir tip olarak bu yazılanları, birçoğunu daha doğrusu kabul etmiyorum. Ve şunu söylüyorum: kişi kendisinden bilir işi diyorum. Dediğim gibi bilgiyi alana da helali hoş olsun, benden yana hiçbir sıkıntı yok. Zaten amaç evrene, kainata hizmet etmek. Eğer bunu da becerebiliyorsak ne mutlu. Ben çünkü Bize. Aysu'ya söyledim. Aysu dedim. Mesela Aysu benden bazı şeyler de istiyor. Hocam diyor, yayının içinde şunu sorayım mı, bunu sorayım mı? Bırakın Aysu'yu, kimin programına katılırsam katılayım. Ben diyorum bunu çalıştım. Bunun dışında bir şey konuşmam. Çünkü niye? Ben ötekini daha çalışmamışım. Çalışmadığım hiçbir konuyla ilgili yalan yanlış bilgi vermekten nefret ederim. Her birisi bilir ki ben nereye katılırsam katılayım dosyalarla katılırım. Aysu ilk beni dosyalarla tanıdı, gördü. Şok olmuştum. Yani herkes şok oldu, bir tek sen değil. Yani benim meşhurdur dosyalarım. Onun için dediğim gibi ben mecbur değilim ama yine de gönlümün rızasıyla yapıyorum. Çünkü haritam bunu yapmamı istediği için yapıyorum. Ama bunun için hakaret yemeyi de kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü ben ne büyücüyüm, ne bir falcıyım. Ben sadece matematik okuyorum. Canınız ister bunu algılarsınız, canınız istemez algılamazsınız. Bu da sizin kalbinizin aydınlığı ya da karanlığıyla alakalıdır. Bu benimle ilgili değil. Bu sizin kendinizle ilgili sorununuzdur arkadaşlar. Dediğim gibi bilgiyi alana da helali hoş olsun. Bu saate kadar bizi dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bize bu değerli vaktinizi ayırdığınız için de aslında ben de sizlere çok ama çok, herkes için de teşekkür ediyorum. Aysu'cum, sana da teşekkür ediyorum programında yer ayırdığın için. Ben teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetliydi, güzel bir yayın oldu. Çok değerliydi benim için. Çok güzel bilgiler verdiniz. Vallahi çatır çatır okuyup bekleyeceğiz artık hangileri önce çıkacak diye. Arkadaşlar, sizlere de katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Çıkmasını istemiyorum, açıkça söyleyeyim. Allah Yani korusun. ben de istemiyorum ama yani bakacağız. Aynen. Şöyle diyelim. Yollara da dikkat etmek lazım, demir yollarına. Elektrik yolları ve demir yollarına da dikkat etmek lazım. Bir de kuğulara dikkat etmek lazım. Onu unutuyorum. Kuğularla ilgili de bir ara konuşuruz. Neyleri hocam? Kuğular. Neden? Yani gökyüzünde kuğu ya da tavus kuşu ya da böyle mesela Kuğulu Park varmış Ankara'da. Hı hı. Ben hiç gezmedim. Kuğular, tavus kuşları ya da bu tarz isimli olan mekanlarla alakalı bir takım olaylar gündeme çıkacak. Ya da atıyorum operasyon yapıyorlar. Kuğu operasyonu ya da tavus kuşu operasyonu. Çünkü matruşka gibi, bebek gibi iç içe açılan olaylar da olacağını bak, aklımdayken bunu da unutuyordum. Onu da söyleyeyim. Bir de demir yollarıyla gemi kazalarına da ayrıyetten dikkat edilmesi gereken bir süreçteyiz. Evet, tamamdır hocam. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Güzel bir gece diliyorum. Tutulmadan etkilenmediğimiz. Dikkat edin. Aman evde mi duralım? Ne yapalım? Çok millete bulaşmayalım o zaman. Sakin geçelim. Yunanis'le hatta olduğu için elektrik düğülerine, fişlerine ya da elektrikte bıraktığınız aletlerinize, arabalara, dediğim gibi teknolojiyle ilgili her şeye çok dikkat edin. Bunları sıcakla temas ettirmeyin ya da aşırı işte fişlerde falan bırakmayın. Çocuklarınızı prizlerden uzak tutun. Mesela bunu da söyleyebiliriz. Çünkü küçük çocuğu olanlar var. Çocuklar bilmiyor, parmağını sokuyor falan. Buralarla ilgili önlem alın.
Bir de kaynar sulara ve işte doğalgaz kombilerine falan, hani düdüklü tencerelere falan dikkat etmenizi, ya da ütü, buharlı ütüler var ya, buharlı ütüler, ben mesela buharlı ütü çok kullanmıştım, sonra beni çok korkutmuştu o ütü. Buharlı ütülere falan çok dikkat edin derim ben. Çünkü çok gergin, yani gökyüzü bayağı bir gergin. Kepçelere mepçelere de dikkat edin, yani hani bu inşaat kepçeleri var ya. Evet, onlara da dikkat edin diyor. Şöyle bir soru var mı diye bakıyorum ama şunu, bu arada moderatörlerimizden Hançer Hanım'a karşı birkaç mesnetsiz söz söylenmiş. Burcu Hanım size çok kırgın. Bu herhalde yeni açtığınız hesap. Moderatörlerimize karşı da lütfen saygılı olalım. Onlar orada bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Chat'i kontrol ediyorlar. Kendiniz özür dilerim ne demişim demiş. Özür dilerim diye yazmış ama Hançer Hanım inşallah kabul etmişsinizdir. Burcu Hanım da sizden özür diliyor. Artık aranızda çözün bunu. Sevinirim. Teşekkür ediyorum. Bazen de böyle chatte kavga çıkıyor. Onu da idare etmem gerekiyor. Yani şu an biliyorsun benim tarafımda hiçbir yazı gözükmediği için, Evet evet. ben yazılan yazıları hiç görmediğimden dolayı kafam rahat şu an. Sen ne anlatıyorsun bilmiyorum. Onu da uyardım. Orada ufak bir sürtüşme bir şey oldu. Onu uyarmam gerekiyordu. Orada söyledim tekrardan. İyi davranın. Ben görmedim, siz bilmiyorum. Tamam hocam. Konuyu Çok ben teşekkür bilmiyorum. ederim. Emeğinize sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Sizi Hayırlı uğurluyorum. akşamlar herkese. Görüşmek üzere. Bay bay. Sağ olun. Evet, gönderdik Ahu hocamızı. Güzel ve uzun bir yayın oldu. Burçları da yorumladık arkadaşlar. Başa sardırıp izleyebilirsiniz. Bu arada Burcu Hanım, uyarıyorum tekrardan, lütfen Hançer Hanım çok kırılmış size. Hançer Hanım'a karşı ismiyle alakalı, soy ismiyle alakalı bir takım hakaretlerde bulunmuşsunuz. Modlarımız çok değerli. Burada bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Onlara karşı da aslında hepiniz birbirinize karşı çok saygılı olmanız gerekiyor. Burcu Hanım, bunda lütfen özellikle Instagram'dan da Hançer Hanım'a yazıp buradan da yazmanızı rica ediyorum. Bir dahaki artık canlı yayında, şu anda Hançer Hanım burada mı, görüyor mu bilmiyorum ama bunu konuşarak, diyalogla çözerseniz sevinirim. Lütfen birbirinize kötü kelimeler kullanmayın. Teşekkür ediyorum. Burcu Hanım, özür dilerim, haklısınız yazmış. Hançer Hanım da inşallah bu mesajı okumuştur. Kabul edeceğinizi düşünüyorum. Besil Hanım, siz onu ekran görüntüsü alıp Hançer Hanım'a gönderirseniz sevinirim. Burcu Hanım tekrardan özür diliyor. 2 kez yazdı. Arkadaşlar, yarın yine gündem özel yayınıyla akşam yayında olacağız. Bugün biz Güllü yayının bitirdikten sonra da Kervan Bey bizi aradı. Yayından sonra bir konuştuk. Yarın da bir öğlen telefonda görüşme gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili detayları da yarın size anlatacağız. Yarın belki gün ortası yetiştirebilirsem açmayı düşünüyorum. Bir takım görüşmeleri yapacağım. Onlar netleşirse onları da yarın gün ortasında sizlerle paylaşacağım. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Ay, giderek bardakları deviriyordum vallahi. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.